The Adventure of the Priory School. A Sherlock Holmes short story. Read for you in both Turkish and English. We have had some dramatic entrances and exits upon our small stage at Baker Street, but I cannot recollect anything more sudden and startling than the first appearance of Thornycroft Huxtable, D. ETC Baker Street'teki küçük sahnemizde birçok dramatik giriş ve çıkışlar yaşadık. Ancak Thornycroft Huxtable'ın, M.A., P.D., V.B. unvanlarıyla yaptığı ilk ortaya çıkıştan daha ani ve şaşırtıcı bir şey hatırlayamıyorum. His card, which seemed too small to carry the weight of his academic distinctions, preceded him by a few seconds, and then he entered himself, so large, so pompous, and so dignified that he was the very embodiment of self-possession and solidity. Akademik unvanlarının ağırlığını taşımak için fazlasıyla küçük görünen kartı birkaç saniye önce geldi. Ardından kendisi girdi. O kadar büyük, görkemli ve onurluydu ki, tam anlamıyla soğukkanlılık ve sağlamlık örneğiydi. And yet his first action, when the door had closed behind him, was to stagger against the table, whence he slipped down upon the floor, and there was that majestic figure prostrate and insensible upon our bearskin hearthrug. Bununla birlikte, kapı arkasından kapandığında yaptığı ilk hareket, masaya sendeleyerek çarpmak oldu. Oradan da yere kaydı ve o görkemli figür, ayı postu halımızın üzerinde serilmiş ve baygın halde yatıyordu. We had sprung to our feet, and for a few moments we stared in silent amazement at this ponderous piece of wreckage, which told of some sudden and fatal storm far out on the ocean of life. Ayağa fırladık ve birkaç saniye boyunca bu ağır enkaza sessiz bir şaşkınlıkla baktık. Bu manzara, hayatın okyanusunun uzaklarında meydana gelen ani ve ölümcül bir fırtınayı anlatıyordu. Then Holmes hurried with a cushion for his head, and I with brandy for his lips. Sonra Holmes, başının altına bir yastık getirdi ve ben de dudaklarına birkaç damla brandy sundum. The heavy, white face was seamed with lines of trouble. The hanging pouches under the closed eyes were leaden in color, the loose mouth drooped dolorously at the corners, the rolling chins were unshaven. Ağır ve solgun yüzü, dert çizgileriyle doluydu. Kapalı gözlerinin altındaki sarkan torbalar kurşun gibi bir renkteydi. Gevşek dudaklar kederle aşağıya doğru sarkmıştı, yuvarlak çeneleri tıraşsızdı. Collar and shirt bore the grime of a long journey, and the hair bristled unkempt from the well-shaped head. Yakası ve gömleği uzun bir yolculuğun kirini taşıyordu ve saçları düzgün şekilli başından darmadağınık bir halde dikiliyordu. It was a sorely stricken man who lay before us. Karşımızda yatan adam, gerçekten perişan bir haldeydi. "What is it, Watson?" asked Holmes. "Bu nedir, Watson?" diye sordu Holmes. "Absolute exhaustion, possibly mere hunger and fatigue," said I, with my finger on the thready pulse, where the stream of life trickled thin and small. "Tamamen bitkinlik, muhtemelen sadece açlık ve yorgunluk," dedim, zayıf nabzına dokunurken, yaşamın incecik ve zayıf bir şekilde aktığı noktada. "Return ticket from Mackleton, in the north of England," said Holmes, drawing it from the watch pocket. "It is not 12 o'clock yet. He has certainly been an early starter." "İngiltere'nin kuzeyindeki Mackleton'dan dönüş bileti," dedi Holmes, biletini saat cebinden çıkarırken. "Henüz saat 12 değil. Kesinlikle sabah erken yola çıkmış." The puckered eyelids had begun to quiver, and now a pair of vacant grey eyes looked up at us. Kırışık göz kapakları titremeye başlamıştı ve şimdi boş gri gözler bize doğru baktı. An instant later the man had scrambled onto his feet, his face crimson with shame. Bir an sonra adam ayağa kalktı, yüzü utançtan kıpkırmızı olmuştu. "Forgive this weakness, Mr. Holmes. I have been a little overwrought. Thank you. If I might have a glass of milk and a biscuit, I have no doubt that I should be better. I came personally, Mr. Holmes, in order to ensure that you would return with me. I feared that no telegram would convince you of the absolute urgency of the case." "Bu zayıflığımı bağışlayın, Bay Holmes, biraz fazla gergindim." "Teşekkür ederim. Bir bardak süt ve bir bisküvi alabilirsem, şüphem yok ki daha iyi olurum. Bay Holmes, sizin benimle geri dönmenizi sağlamak için şahsen geldim. Hiçbir telgrafın, olayın mutlak aciliyetine sizi ikna edemeyeceğinden korktum." "When you are quite restored, tamamen iyileştiğinizde."
I am quite well again. I cannot imagine how I came to be so weak. I wish you, Mr. Holmes, to come to Mackleton with me by the next train. Yeniden iyiyim. Nasıl bu kadar zayıf düştüğümü hayal edemiyorum. Bay Holmes, bir sonraki trenle benimle birlikte Mackleton'a gelmenizi istiyorum. My friend shook his head. Arkadaşım başını salladı. My colleague, Dr. Watson, could tell you that we are very busy at present. I am retained in this case of the Ferrers documents, and the Abergavenny murder is coming up for trial. Only a very important issue could call me from London at present. Meslektaşım Doktor Watson size şu anda çok meşgul olduğumuzu söyleyebilir. Ferrers belgeleri davasında görevlendirildim ve Abergavenny cinayeti yakında mahkemeye çıkacak. Şu anda Londra'dan ayrılmamı gerektirecek tek şey çok önemli bir mesele olabilir. Important. Our visitor threw up his hands. Have you heard nothing of the abduction of the only son of the Duke of Holderness? Önemli. Ziyaretçimiz ellerini havaya kaldırdı. Holdernesse Dükü'nün tek oğlunun kaçırıldığından hiç haberiniz yok mu? Eski kabine bakanı mı? Exactly. We had tried to keep it out of the papers, but there was some rumor in the Globe last night. I thought it might have reached your ears. Tam olarak. Olayı gazetelerden uzak tutmaya çalıştık, ancak dün gece Globe'da bazı söylentiler vardı. Kulağınıza ulaşmış olabileceğini düşündüm. Holmes shot out his long, thin arm and picked out volume H in his encyclopedia of reference. Holmes, uzun, ince kolunu uzattı ve başvuru ansiklopedisinde H cildini çıkardı. Holderness, 6th Duke, KDPC, half. The alphabet. Baron Beverley, Earl of Carston. Dear me, what a list. Lord Lieutenant of Hallamshire since 1900. Married Edith, daughter of Sir Charles Appledore, 1888. Heir and only child, Lord Salter. Owns about 250,000 acres minerals in Lancashire and Wales. Address: Carlton House Terrace, Holderness Hall, Hallamshire. Carston Castle, Bangor, Wales. Lord of the Admiralty, 1872. Chief Secretary of State for, well, this man is certainly one of the greatest subjects of the Crown. Holderness, 6. Duck, KGPC, Alpha Benin. Yarısı. Baron Beverley, Carston Kontu, aman tanrım, ne liste. 1900'dan beri Hallamshire Lord Temeni. 1888'de Sir Charles Appledore'un kızı Edith ile evlendi. Varisi ve tek çocuğu, Lord Saltere. Yaklaşık 250.000 dönüm arazisi var. Lancashire ve Galler'de madenler. Aiders: Carlton House Terrace, Holderness Hall, Hallamshire. Carston Khaleesi, Bangor, Gawler. Amiral Lordu, 1872, devlet başkatibi için, vay canına, bu adam kesinlikle krallığın en büyük tebaalarından biri. The greatest and perhaps the wealthiest. I am aware, Mr. Holmes, that you take a very high line in professional matters, and that you are prepared to work for the work's sake. En büyük ve belki de en zengin. Bay Holmes, profesyonel konularda çok yüksek bir standartta olduğunuzu ve işin kendisi için çalışmaya hazır olduğunuzu biliyorum. I may tell you, however, that His Grace has already intimated that a check for £5,000 will be handed over to the person who can tell him where his son is, and another 1,000 to him who can name the man or men who have taken him. Ancak şunu söyleyebilirim ki, majesteleri, oğlunun nerede olduğunu söyleyebilecek kişiye 5.000 pondluk bir çek verileceğini ve onu kaçıran kişi ya da kişileri adlandırana ise 1.000 pound daha verileceğini bildirdi. It is a princely offer, said Holmes. Watson, I think that we shall accompany Dr. Huxtable back to the north of England. Bu, kraliyet düzeyinde bir teklif, dedi Holmes. Watson, sanırım Doktor Huxtable ile İngiltere'nin kuzeyine gideceğiz. And now, Dr. Huxtable, when you have consumed that milk, you will kindly tell me what has happened, when it happened, how it happened, and, finally, what Dr. Thornycroft Huxtable of the Priory School, near Mackleton, has to do with the matter, and why he comes 3 days after an event, the state of your chin gives the date, to ask for my humble services. Ve şimdi, Doktor Huxtable, o sütü bitirdiğinizde, lütfen bana ne olduğunu, ne zaman olduğunu,
nasıl olduğunu ve son olarak Makleton yakınlarındaki Priory okulundan Doktor Thorneycroft Huxtable'ın bu işle ne alakası olduğunu, neden olaydan 3 gün sonra, çenenizin durumu tarihi gösteriyor. Benim mütevazı hizmetlerimi talep etmek için geldiğini anlatın. Our visitor had consumed his milk and biscuits. The light had come back to his eyes and the color to his cheeks, as he set himself with great vigor and lucidity to explain the situation. Ziyaretçimiz sütünü ve bisküvilerini bitirmişti. Gözlerine tekrar ışık, yanaklarına renk gelmişti ve durumu açıklamak için büyük bir enerji ve netlikle kendini hazırladı. I must inform you, gentlemen, that the Priory is a preparatory school, of which I am the founder and principal. Baylar, size Priory'nin bir hazırlık okulu olduğunu bildirmeliyim. Ben bu okulun kurucusu ve müdürüyüm. Huxtable's sidelights on Horace may possibly recall my name to your memories. Huxtable'ın Horace üzerine yan notları, ismimi hatırlamanıza yardımcı olabilir. The Priory is, without exception, the best and most select preparatory school in England. Priory, istisnasız, İngiltere'nin en iyi ve en seçkin hazırlık okuludur. Lord Leverstoke, the Earl of Blackwater, Sir Cathcart Soames, they all have entrusted their sons to me. Lord Leverstoke, Blackwater Kontu, Sir Cathcart Soames, hepsi oğullarını bana emanet etti. But I felt that my school had reached its zenith when, weeks ago, the Duke of Holderness sent Mr. James Wilder, his secretary, with intimation that young Lord Salter, 10 years old, his only son and heir, was about to be committed to my charge. Ancak okulumun zirveye ulaştığını hissettim. Haftalar önce Holderness'e dükü, sekreteri Bay James Wilder'i gönderip, 10 yaşındaki tek oğlu ve varisi olan genç Lord Salter'in benim gözetimime verileceğini bildirdiğinde. Little did I think that this would be the prelude to the most crushing misfortune of my life. Bunun, hayatımın en yıkıcı felaketine giriş olacağını hiç düşünmemiştim. On May 1st the boy arrived, that being the beginning of the summer term. 1 Mayıs'ta çocuk geldi, bu yaz döneminin başlangıcıydı. He was a charming youth and he soon fell into our ways. O büyüleyici bir gençti ve kısa sürede düzenimize uyum sağladı. I may tell you, I trust that I am not indiscreet, but half-confidences are absurd in such a case, that he was not entirely happy at home. Size söyleyebilirim, umarım fazla açığa vurmuyorumdur. Ancak böyle bir durumda yarı gizlilik anlamsız olur, evinde tamamen mutlu değildi. It is an open secret that the Duke's married life had not been a peaceful one, and the matter had ended in a separation by mutual consent, the Duchess taking up her residence in the south of France. Dük'ün evliliğinin huzurlu geçmediği aşikar bir sırdır ve mesele, Düşesin Fransa'nın güneyine yerleşmesiyle karşılıklı anlaşmalı bir ayrılıkla sonuçlandı. This had occurred very shortly before, and the boy's sympathies are known to have been strongly with his mother. Bu olay çok kısa bir süre önce gerçekleşmişti ve çocuğun sempatisinin büyük ölçüde annesiyle. He moped after her departure from Holderness Hall, and it was for this reason that the Duke desired to send him to my establishment. Annesi Holderness'e halden ayrıldıktan sonra bunalıma girdi ve Dük bu yüzden onu benim okulum gönderdi. In a fortnight the boy was quite at home with us and was apparently absolutely happy. 2 hafta içinde çocuk bize tamamen alışmıştı ve görünüşe göre oldukça mutluydu. He was last seen on the night of May 13th, that is, the night of last Monday. En son 13 Mayıs gecesi, yani geçen pazartesi gecesi, görüldü. His room was on the second floor and was approached through another larger room, in which 2 boys were sleeping. Odası 2. kattaydı ve 2 çocuğun uyuduğu daha büyük bir odadan geçiliyordu. These boys saw and heard nothing, so that it is certain that young Salter did not pass out that way. Bu çocuklar hiçbir şey görmedi ve duymadı. Bu yüzden genç Salter'in o yoldan çıkmadığı kesin. His window was open, and there is a stout ivy plant leading to the ground. Penceresi açıktı ve yere kadar uzanan kalın bir sarmaşık bitkisi vardı. We could trace no footmarks below, but it is sure that this is the only possible exit. Aşağıda hiçbir ayak izi bulamadık, ancak bu tek olası çıkış yoluydu. His absence was discovered at 7 o'clock on Tuesday morning.
Salı sabahı saat 7'de kaybolduğu fark edildi. His bed had been slept in. Yatağında uyulmuştu. He had dressed himself fully before going off, in his usual school suit of black Eton jacket and dark gray trousers. Giderken tam anlamıyla giyinmişti. Her zamanki siyah eton ceketi ve koyu gri pantolonlu okul kıyafetini giymişti. There were no signs that anyone had entered the room, and it is quite certain that anything in the nature of cries or a struggle would have been heard, since Conter, the elder boy in the inner room, is a very light sleeper. Odaya birinin girdiğine dair bir iz yoktu ve herhangi bir çığlık ya da boğuşma sesinin duyulmuş olacağı kesindi. Çünkü iç odadaki büyük çocuk Caunter çok hafif uyuyan biriydi. When Lord Salter's disappearance was discovered, I at once called a roll of the whole establishment, boys, masters and servants. Lord Salter'in kaybolduğu keşfedildiğinde, hemen tüm okulun, öğrenciler, öğretmenler ve hizmetçiler, yoklamasını yaptım. It was then that we ascertained that Lord Salter had not been alone in his flight. O zaman Lord Salter'in kaçışında yalnız olmadığını öğrendik. Heidegger, the German master, was missing. Alman öğretmen Heidegger de kayıptı. His room was on the second floor at the farther end of the building, facing the same way as Lord Salter's. Onun odası da binanın daha uzak ucunda, ikinci kattaydı ve Lord Salter'in odasıyla aynı yöne bakıyordu. His bed had also been slept in, but he had apparently gone away partly dressed, since his shirt and socks were lying on the floor. Yatağında da uyulmuştu. Ancak görünüşe göre yarı giyinik bir halde gitmişti, çünkü gömleği ve çorapları yerdeydi. He had undoubtedly let himself down by the ivy, for we could see the marks of his feet where he had landed on the lawn. Kesinlikle sarmaşıktan aşağı inmişti. Çünkü çimenliğe indiği yerde ayak izlerini görebiliyorduk. His bicycle was kept in a small shed beside this lawn, and it also was gone. Bisikleti, bu çimenliğin yanında bulunan küçük bir kulübede tutuluyordu ve o da gitmişti. He had been with me for 2 years, and came with the best references, but he was a silent, morose man, not very popular either with masters or boys. 2 yıldır yanımdaydı ve en iyi referanslarla gelmişti. Ancak sessiz ve huysuz bir adamdı. Öğretmenler ya da çocuklar arasında pek popüler değildi. No trace could be found of the fugitives, and now, on Thursday morning, we are as ignorant as we were on Tuesday. Kaçaklara dair hiçbir iz bulunamadı ve şimdi, Perşembe sabahı, Salı günü olduğumuz kadar bilgisiziz. Inquiry was, of course, made at once at Holderness Hall. Elbette hemen Holderness Hall'da soruşturma yapıldı. It is only a few miles away, and we imagined that, in some sudden attack of homesickness, he had gone back to his father, but nothing had been heard of him. Sadece birkaç mil uzakta ve bir anda özlem duygusuyla babasına geri döndüğünü düşündük. Ancak ondan hiç haber alınmamıştı. The Duke is greatly agitated, and as to me, you have seen yourselves the state of nervous prostration to which the suspense and the responsibility have reduced me. Dük büyük bir üzüntü içinde ve bana gelince, siz de bu belirsizlik ve sorumluluğun beni getirdiği sinirsel çöküş durumunu kendiniz gördünüz. Mr. Holmes, if ever you put forward your full powers, I implore you to do so now, for never in your life could you have a case which is more worthy of them. Bay Holmes, eğer tam yeteneklerinizi bir kere bile ortaya koyduysanız, sizi şimdi yapmaya çağırıyorum. Çünkü hayatınızda yeteneklerinize daha layık bir dava bulamazsınız. Sherlock Holmes had listened with the utmost intentness to the statement of the unhappy schoolmaster. Sherlock Holmes, talihsiz okul müdürünün ifadesini büyük bir dikkatle dinlemişti. His drawn brows and the deep furrow between them showed that he needed no exhortation to concentrate all his attention upon a problem which, apart from the tremendous interests involved, must appeal so directly to his love of the complex and the unusual. Çatık kaşları ve arasındaki derin çizgi, tüm dikkatini bu soruna yoğunlaştırması için hiçbir teşvike ihtiyacı olmadığını gösteriyordu. Bu dava, içerdiği büyük çıkarların ötesinde, karmaşık ve sıradışı olana olan sevgisine doğrudan hitap ediyordu. He now drew out his notebook and jotted down 1 or 2 memoranda.
Şimdi not defterini çıkardı ve bir iki not aldı. You have been very remiss in not coming to me sooner, said he, severely. You start me on my investigation with a very serious handicap. It is inconceivable, for example, that this ivy and this lawn would have yielded nothing to an expert observer. Bana daha erken gelmemekle çok ihmalkar davrandınız, dedi sert bir şekilde. Beni çok ciddi bir dezavantajla soruşturmaya başlatıyorsunuz. Mesela, bu sarmaşık ve bu çimenlik bir uzman gözlemciye hiçbir şey vermemiş olamaz. I am not to blame, Mr. Holmes. His Grace was extremely desirous to avoid all public scandal. He was afraid of his family unhappiness being dragged before the world. He has a deep horror of anything of the kind. Ben suçlu değilim, Bay Holmes. Dük, her türlü kamu skandalından kaçınmak için son derece istekliydi. Aile mutsuzluğunun dünyanın önüne sürüklenmesinden korkuyordu. Bu tür şeylere karşı derin bir korkusu var. But there has been some official investigation? Ancak, resmi bir soruşturma yapılmış mı? Yes, sir, and it has proved most disappointing. An apparent clue was at once obtained, since a boy and a young man were reported to have been seen leaving a neighboring station by an early train. Only last night we had news that the couple had been hunted down in Liverpool, and they proved to have no connection whatever with the matter in hand. Then it was that in my despair and disappointment, after a sleepless night, I came straight to you by the early train. Evet efendim, ve son derece hayal kırıklığı yarattı. Görünürde bir ipucu hemen elde edildi. Çünkü bir oğlan ve bir genç adamın erken bir trenle yakınlardaki bir istasyondan ayrıldıkları bildirilmişti. Sadece geçen gece çiftin Liverpool'da izinin bulunduğunu öğrendik ve olayla hiçbir bağlantıları olmadığı ortaya çıktı. Sonrasında, uykusuz bir gecenin ardından çaresizlik ve hayal kırıklığı içinde sabah ilk trenle size geldim. I suppose the local investigation was relaxed while this false clue was being followed up? Sanırım bu sahte ipucunun peşinden giderken yerel soruşturma gevşetildi. It was entirely dropped. Tümüyle bırakıldı. So that 3 days have been wasted. The affair has been most deplorably handled. Yani 3 gün boşa harcanmış. Durum son derece kötü ele alınmış. I feel it and admit it. Bunu hissediyorum ve kabul ediyorum. And yet the problem should be capable of ultimate solution. I shall be very happy to look into it. Have you been able to trace any connection between the missing boy and this German master? Yine de sorunun nihai bir çözümü olmalı. Bunu incelemekten memnuniyet duyarım. Kayıp çocuk ile bu Alman öğretmen arasında bir bağlantı bulabildiniz mi? None at all. Hiçbir bağlantı yok. Was he in the master's class? Çocuğun öğretmeninin sınıfında mıydı? No, he never exchanged a word with him, so far as I know. Hayır, bildiğim kadarıyla onunla tek bir kelime bile konuşmadı. That is certainly very singular. Had the boy a bicycle? Bu kesinlikle çok tuhaf. Çocuğun bisikleti var mıydı? No, hayır. Was any other bicycle missing? Başka bir bisiklet kayıp mıydı? No, hayır. Is that certain? Bundan emin misiniz? Quite. Evet, tamamen. Well, now, you do not mean to seriously suggest that this German rode off upon a bicycle in the dead of the night, bearing the boy in his arms? Şimdi, gecenin bir yarısında bu Almanın çocuğu kucağında taşıyarak bisikletle kaçtığını ciddi bir şekilde önermeyi düşünmüyorsunuz, değil mi? Certainly not. Kesinlikle hayır. Then what is the theory in your mind? Peki, aklınızdaki teori nedir? The bicycle may have been a blind. It may have been hidden somewhere and the pair gone off on foot. Bisiklet bir kamuflaj olabilir. Bir yere saklanmış olabilir ve ikili yaya olarak gitmiş olabilir. Quite so, but it seems rather an absurd blind, does it not? Were there other bicycles in this shed? Evet, ama oldukça saçma bir kamuflaj gibi görünüyor, değil mi? Bu kulübede başka bisikletler var mıydı? Would he not have hidden a couple, had he desired to give the idea that they had gone off upon them? Eğer onların bisikletle gittikleri izlenimini vermek isteseydi,
birkaç tanesini saklamaz mıydı? I suppose he would. Sanırım yapardı. Of course he would. The blind theory won't do. But the incident is an admirable starting point for an investigation. After all, a bicycle is not an easy thing to conceal or to destroy. One other question. Did anyone call to see the boy on the day before he disappeared? Tabii ki yapardı. Kamuflaj teorisi işe yaramaz. Ancak olay, bir soruşturma için mükemmel bir başlangıç noktası. Sonuçta, bir bisikleti gizlemek ya da yok etmek kolay bir şey değil. Bir başka soru. Çocuk kaybolmadan önceki gün onu görmeye gelen biri oldu mu? No. Hayır. Did he get any letters? Mektup aldı mı? Yes, one letter. Evet, bir mektup. From whom? Kimden? From his father. Babasından. Do you open the boy's letters? Çocukların mektuplarını açıyor musunuz? No. Hayır. How do you know it was from the father? Peki, bunun babasından olduğunu nasıl biliyorsunuz? The coat of arms was on the envelope, and it was addressed in the Duke's peculiar stiff hand. Besides, the Duke remembers having written. Zarfın üzerinde armalar vardı ve zarf Duke'ün kendine özgü sert el yazısıyla yazılmıştı. Ayrıca, Duke mektubu yazdığını hatırlıyor. When had he a letter before that? Bu mektuptan önce ne zaman mektup almıştı? Not for several days. Birkaç gündür mektup almamıştı. Had he ever one from France? Hiç Fransa'dan bir mektup aldı mı? No, never. Hayır, hiç almadı. You see the point of my questions, of course. Either the boy was carried off by force or he went of his own free will. In the latter case, you would expect that some prompting from outside would be needed to make so young a lad do such a thing. If he has had no visitors, that prompting must have come in letters. Hence I try to find out who were his correspondents. Sorularımın amacını anlıyorsunuz tabii. Ya çocuk zorla kaçırıldı ya da kendi isteğiyle gitti. İkinci durumda, bu kadar genç bir çocuğun böyle bir şey yapması için dışarıdan bir teşvik gerekli olurdu. Ziyaretçisi olmadıysa, bu teşvik mektuplardan gelmiş olmalı. Bu yüzden yazıştığı kişileri bulmaya çalışıyorum. I fear I cannot help you much. His only correspondent, so far as I know, was his own father. Sanırım size pek yardımcı olamam. Bildiğim kadarıyla tek yazıştığı kişi kendi babasıydı. Who wrote to him on the very day of his disappearance? Were the relations between father and son very friendly? Kayıp olduğu gün ona mektup yazan kişi de babasıydı. Baba ile oğul arasındaki ilişkiler dostça mıydı? His Grace is never very friendly with anyone. He is completely immersed in large public questions and is rather inaccessible to all ordinary emotions. But he was always kind to the boy in his own way. Duke kimseyle pek dostça ilişkiler kurmaz. Kendini tamamen büyük kamu meselelerine kaptırmıştır ve sıradan duygulara pek açık değildir. Ancak, kendi tarzında çocuğa her zaman nazik davranmıştır. But the sympathies of the latter were with the mother? Ama çocuğun sempatileri annesinden yanaydı, değil mi? Yes. Evet. Did he say so? Bunu söyledi mi? No. Hayır. The Duke then? Peki ya Duke? Good heavens, no. Tanrım, hayır. Then how could you know? Peki bunu nasıl bilebiliyorsunuz? I have had some confidential talks with Mr. James Wilder, His Grace's secretary. It was he who gave me the information about Lord Salter's feelings. Bay James Wilder, Duke'ün sekreteriyle gizli konuşmalar yaptım. Bana Lord Salter'in duyguları hakkında bilgi veren oydu. I see. By the way, that last letter of the Duke's, was it found in the boy's room after he was gone? Anlıyorum. Bu arada, Duke'ün son mektubu, çocuk kaybolduktan sonra odasında mı bulundu? No, he had taken it with him. I think, Mr. Holmes, it is time that we were leaving for Euston. Hayır, mektubu yanında götürmüştü. Bay Holmes, sanırım artık Euston'a gitme vakti geldi. I will order a four-wheeler. In a quarter of an hour, we shall be at your service.
If you are telegraphing home, Mr. Huxtable, it would be well to allow the people in your neighborhood to imagine that the inquiry is still going on in Liverpool, or wherever else that red herring led your pack. In the meantime, I will do a little quiet work at your own doors, and perhaps the scent is not so cold but that two old hounds like Watson and myself may get a sniff of it. Bir dört tekerlekli taksi çağıracağım. 15 dakika içinde hizmetinizde olacağız. Eğer eve telgraf çekecekseniz, Bay Hultable, çevrenizdeki insanların soruşturmanın Liverpool'da veya başka bir yerde hala devam ettiğini düşünmelerini sağlamak iyi olur. Bu arada, kendi kapınızın önünde sessizce biraz çalışacağım ve belki de iz o kadar soğuk değildir ki Watson ve benim gibi iki eski av köpeği onu yakalayabilir. That evening found us in the cold, bracing atmosphere of the Peak Country, in which Dr. Huxtable's famous school is situated. It was already dark when we reached it. A card was lying on the hall table, and the butler whispered something to his master, who turned to us with agitation in every heavy feature. O akşam, Doktor Huxtable'ın ünlü okulunun bulunduğu Peak bölgesinin soğuk ve canlandırıcı havasında bulduk kendimizi. Oraya ulaştığımızda hava zaten kararmıştı. Hol masasının üzerinde bir kart duruyordu ve uşak efendisine bir şeyler fısıldadı. O da bize her ağır ifadesinde bir tedirginlikle döndü. "The Duke is here," said he. "The Duke and Mr. Wilder are in the study. Come, gentlemen, and I will introduce you." "Dük burada," dedi. "Dük ve Bay Wilder çalışma odasında. Gelin beyler, sizi tanıştırayım." I was, of course, familiar with the pictures of the famous statesman, but the man himself was very different from his representation. He was a tall and stately person, scrupulously dressed, with a drawn, thin face, and a nose which was grotesquely curved and long. His complexion was of a dead pallor, which was more startling by contrast with a long, dwindling beard of vivid red, which flowed down over his white waistcoat with his watch chain gleaming through its fringe. Such was the stately presence who looked stonily at us from the center of Dr. Huxtable's hearthrug. Beside him stood a very young man, whom I understood to be Wilder, the private secretary. He was small, nervous, alert with intelligent light blue eyes and mobile features. It was he who at once, in an incisive and positive tone, opened the conversation. "Elbette ünlü devlet adamının resimlerine aşinaydım. Ancak kendisi temsillerinden çok farklıydı. Uzun boylu ve ihtişamlı biriydi. Titizlikle giyinmiş, çekik ve ince yüzlü, grotesk bir şekilde eğri ve uzun bir buruna sahipti. Teninin ölü bir solukluğu vardı ve bu, canlı kırmızı renkteki uzun, incelen sakalının beyaz yeleğinin üzerinden akması ve saat zincirinin püskülleri arasından parlamasıyla daha da dikkat çekiyordu. Doktor Huxtable'ın şömine halısının ortasında, bize taş gibi bakan bu heybetli figürdü. Yanında ise Wilder olduğunu anladığım çok genç bir adam duruyordu. Özel sekreteriydi. Küçük, sinirli, zeki açık mavi gözleri ve hareketli yüz hatlarıyla uyanık biriydi. Konuşmayı hemen. "I called this morning, Dr. Huxtable, too late to prevent you from starting for London. I learned that your object was to invite Mr. Sherlock Holmes to undertake the conduct of this case. His Grace is surprised, Dr. Huxtable, that you should have taken such a step without consulting him. Bu sabah geldim, Doktor Hultable, sizi Londra'ya gitmekten alıkoymak için geç kaldım. Amacınızın Bay Sherlock Holmes'u bu davayı yürütmeye davet etmek olduğunu öğrendim. Dük, Doktor Hultable, böyle bir adımı ona danışmadan atmanıza şaşırdı. Vene learnet tattı polis hat failet. Polisin başarısız olduğunu öğrendiğimde. His Grace is by no means convinced that the police have failed. Dük, polisin başarısız olduğuna kesinlikle ikna olmuş değil. But surely, Mr. Wilder, ama elbet, Bay Wilder. You are well aware, Dr. Huxtable, that His Grace is particularly anxious to avoid all public scandal. He prefers to take as few people as possible into his confidence. Doktor Hultable, Dük'ün kamuya yansıyacak bir skandaldan özellikle kaçınmaya istekli olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Mümkün olduğunca az kişiye güvenmeyi tercih eder. The matter can be easily remedied, said the browbeaten doctor. Mr. Sherlock Holmes can return to London by the morning train.
Bu mesele kolayca çözülebilir, dedi zor durumda kalan doktor. Bay Sherlock Holmes sabah treniyle Londra'ya dönebilir. Hardly that, doctor, hardly that, said Holmes in his blandest voice. This northern air is invigorating and pleasant, so I propose to spend a few days upon your moors, and to occupy my mind as best I may. Whether I have the shelter of your roof or of the village inn is, of course, for you to decide. Zor olacak, doktor, pek mümkün değil, dedi Holmes en yumuşak sesiyle. Bu kuzey havası canlandırıcı ve hoş, bu yüzden birkaç gününüzü Bozkır'da geçirmeyi ve zihnimi olabildiğince meşgul etmeyi öneriyorum. Çatınızın altına mı yoksa köydeki hana mı sığınacağım tabii ki size kalmış. I could see that the unfortunate doctor was in the last stage of indecision, from which he was rescued by the deep, sonorous voice of the red-bearded duke, which boomed out like a dinner gong. Talihsiz doktorun kararsızlığının son aşamasında olduğunu görebiliyordum ve onu bu durumdan kırmızı sakallı dükün derin, yankılanan sesi, bir akşam yemeği gongu gibi patlayarak kurtardı. I agree with Mr. Wilder, Dr. Huxtable, that you would have done wisely to consult me. But since Mr. Holmes has already been taken into your confidence, it would indeed be absurd that we should not avail ourselves of his services. Far from going to the inn, Mr. Holmes, I should be pleased if you would come and stay with me at Holderness Hall. Bay Wilder'a katılıyorum. Doktor Hultable, bana danışmış olmanız akıllıca olurdu. Ancak Bay Holmes'a zaten güvendiğinizden, onun hizmetlerinden faydalanmamamız gerçekten saçma olurdu. Handa kalmaktan çok uzak. Bay Holmes, eğer Holderness Hall'da benimle kalırsanız memnun olurum. I thank your grace. For the purposes of my investigation, I think that it would be wiser for me to remain at the scene of the mystery. Size teşekkür ederim, ekselansları. Soruşturmam açısından, gizemin olduğu yerde kalmamın daha akıllıca olacağını düşünüyorum. Just as you like, Mr. Holmes. Any information which Mr. Wilder or I can give you is, of course, at your disposal. Nasıl isterseniz, Bay Holmes. Bay Wilder veya benim size verebileceğimiz herhangi bir bilgi tabii ki hizmetinizdedir. It will probably be necessary for me to see you at the hall, said Holmes. I would only ask you now, sir, whether you have formed any explanation in your own mind as to the mysterious disappearance of your son? Sizi halde görmem gerekebilir, dedi Holmes. Şimdi size sadece şunu sormak istiyorum. Efendim, oğlunuzun gizemli kayboluşuna dair kendi zihninizde bir açıklama oluşturdunuz mu? No, sir, I have not. Hayır, efendim, oluşturmadım. Excuse me if I allude to that which is painful to you, but I have no alternative. Do you think that the Duchess had anything to do with the matter? Sizin için acı verici olan bir şeye değinirsem beni bağışlayın, ama başka bir seçeneğim yok. Düşesin bu işle bir ilgisi olduğunu düşünüyor musunuz? The great minister showed perceptible hesitation. Büyük devlet adamı belirgin bir tereddüt gösterdi. I do not think so, he said at last. Sanmıyorum, dedi sonunda. The other most obvious explanation is that the child has been kidnapped for the purpose of levying ransom. You have not had any demand of the sort. Diğer en bariz açıklama, çocuğun fidye talebi amacıyla kaçırılmış olmasıdır. Bu tür bir talep almadınız mı? No, sir, efendim. One more question, Your Grace. I understand that you wrote to your son upon the day when this incident occurred. Bir soru daha, ekselansları. Bu olayın olduğu gün oğlunuza bir mektup yazdığınızı anlıyorum. No, I wrote upon the day before. Hayır, bir gün önce yazdım. Exactly, but he received it on that day. Tam olarak. Ama mektubu o gün mü aldı? Yes. Evet. Was there anything in your letter which might have unbalanced him or induced him to take such a step? Mektubunuzda onun dengesini bozabilecek ya da böyle bir adım atmasına neden olabilecek bir şey var mıydı? No, sir, certainly not. Hayır, efendim, kesinlikle yoktu. Did you post that letter yourself? O mektubu kendiniz mi postaladınız? The nobleman's reply was interrupted by his secretary, who broke in with some heat. Asil'in cevabı sekreteri tarafından öfkeyle kesildi.
His Grace is not in the habit of posting letters himself, said he. This letter was laid with others upon the study table, and I myself put them in the post bag. Ekselansları mektupları kendisi postalama alışkanlığında değildir, dedi. Bu mektup diğerleriyle birlikte çalışma masasının üzerine konulmuştu ve ben kendim onları posta çantasına koydum. You are sure this one was among them? Bu mektubun onların arasında olduğundan emin misiniz? Yes, I observed it. Evet, gördüm. How many letters did your Grace write that day? O gün ekselansları kaç mektup yazdı? 20 or 30. I have a large correspondence. But surely this is somewhat irrelevant. 20 ya da 30. Yoğun bir yazışmam var. Ama bu biraz alakasız değil mi? Not entirely, said Holmes. Tam olarak değil, dedi Holmes. For my own part, the Duke continued, I have advised the police to turn their attention to the south of France. I have already said that I do not believe that the Duchess would encourage so monstrous an action, but the lad had the most wrong-headed opinions, and it is possible that he may have fled to her, aided and abetted by this German. I think, Dr. Huxtable, that we will now return to the hall. Kendi adıma, diye devam etti Dük, polise dikkatlerini Fransa'nın güneyine çevirmelerini tavsiye ettim. Düşesin böyle bir canice harekete teşvik edeceğine inanmıyorum. Ama çocuğun en yanlış düşüncelere sahip olduğunu ve bu Almanın yardımıyla ona kaçmış olabileceğini düşünüyorum. Sanırım, Doktor Hultable, şimdi halle geri döneceğiz. I could see that there were other questions which Holmes would have wished to put, but the nobleman's abrupt manner showed that the interview was at an end. It was evident that to his intensely aristocratic nature this discussion of his intimate family affairs with a stranger was most abhorrent, and that he feared lest every fresh question would throw a fiercer light into the discreetly shadowed corners of his ducal history. Holmes'un sormak istediği başka sorular olduğunu görebiliyordum. Ancak asilzadenin ani tavrı görüşmenin sona erdiğini gösteriyordu. Son derece aristokrat doğasına göre, 1. Yabancıyla aile meselelerini tartışmak ona son derece tiksindirici geliyordu ve her yeni sorunun, düklük geçmişinin dikkatle gizlenmiş köşelerine daha parlak bir ışık tutmasından korkuyordu. When the nobleman and his secretary had left, my friend flung himself at once with characteristic eagerness into the investigation. Asilzade ve sekreteri ayrıldığında, arkadaşım kendini hemen karakteristik bir istekle soruşturmanın içine attı. The boy's chamber was carefully examined, and yielded nothing save the absolute conviction that it was only through the window that he could have escaped. The German master's room and effects gave no further clue. In his case, a trailer of ivy had given way under his weight, and we saw by the light of a lantern the mark on the lawn where his heels had come down. That one dint in the short, green grass was the only material witness left of this inexplicable nocturnal flight. Çocuğun odası dikkatlice incelendi ve sadece pencereden kaçtığına dair kesin bir kanaat dışında hiçbir şey bulunamadı. Alman hocanın odası ve eşyaları da başka bir ipucu vermedi. Onun durumunda, ağırlığından dolayı sarmaşık kırılmış ve bir fenerin ışığında topuklarının çime indiği yeri gördük. Kısa, yeşil çimdeki bu tek iz, bu anlaşılmaz gece kaçışının geride bıraktığı tek maddi tanıktı. Sherlock Holmes left the house alone, and only returned after 11. He had obtained a large ordnance map of the neighborhood, and this he brought into my room, where he laid it out on the bed, and having balanced the lamp in the middle of it, he began to smoke over it, and occasionally to point out objects of interest with the reeking amber of his pipe. Sherlock Holmes evi tek başına terk etti ve ancak 11'den sonra geri döndü. Mahallenin büyük bir topografik haritasını elde etmişti ve bunu benim odama getirip yatağın üzerine yaydı. Lambayı haritanın ortasına dengeledikten sonra, haritanın üzerinde piposunu tüttürmeye başladı ve arada sırada piposunun sarı ucuyla ilginç bulduğu yerlere işaret ediyordu. "This case grows upon me, Watson," said he. "There are decidedly some points of interest in connection with it. In this early stage, I want you to realize those geographical features which may have a good deal to do with our investigation." "Bu dava ilgimi gittikçe daha çok çekiyor," Watson dedi. "Bu davayla ilgili kesinlikle ilginç noktalar var. Bu erken aşamada,
coğrafi özelliklerin soruşturmamızla çok ilgisi olabileceğini fark etmeni istiyorum. Look at this map. Bu haritaya bakın. This dark square is the Priory School. Bu koyu kare, Priory okuludur. I'll put a pin in it. Üzerine bir iğne koyacağım. Now, this line is the main road. You see that it runs east and west past the school, and you see also that there is no side road for a mile either way. Görüyorsunuz ki doğudan batıya doğru okulun önünden geçiyor. Ayrıca her iki yönde de 1 mil boyunca bir yan yol olmadığını fark ediyorsunuz. If these two folk passed away by road, it was this road. Eğer bu iki kişi yoldan geçtiyse, bu yoldu. Exactly. Tam olarak. By a singular and happy chance, we are able to some extent to check what passed along this road during the night in question. Tekil ve şanslı bir tesadüf sayesinde, söz konusu gece bu yolda nelerin geçtiğini bir dereceye kadar kontrol edebiliyoruz. At this point, where my pipe is now resting, a county constable was on duty from 12 to 6. Şu an pipomun durduğu bu noktada, bir kasaba polisi gece yarısından sabaha kadar nöbetteydi. It is, as you perceive, the first crossroad on the east side. Fark ettiğiniz gibi, bu doğu tarafındaki ilk kavşaktır. This man declares that he was not absent from his post for an instant, and he is positive that neither boy nor man could have gone that way unseen. Bu adam, nöbetinden bir an bile ayrılmadığını ve ne çocuk ne de bir adamın o yoldan fark edilmeden geçemeyeceğinden emin olduğunu belirtiyor. I have spoken with this policeman tonight and he appears to me to be a perfectly reliable person. Bu gece bu polisle konuştum ve bana son derece güvenilir biri gibi göründü. That blocks this end. Bu uç tarafı kapatıyor. We have now to deal with the other. Şimdi diğer tarafla ilgilenmemiz gerekiyor. There is an inn here, the Red Bull, the landlady of which was ill. Burada bir han var. Red Bull, sahibesi hastaydı. She had sent to Mackleton for a doctor, but he did not arrive until morning, being absent at another case. Doktor çağırmak için Mackleton'a haber göndermişti. Fakat doktor başka bir vakada olduğundan sabaha kadar gelmedi. Han sakinleri doktorun gelişini beklerken bütün gece tetikteydi ve aralarından biri sürekli yolu gözetliyor gibiydi. They declare that no one passed. Hiç kimsenin geçmediğini iddia ediyorlar. If their evidence is good, then we are fortunate enough to be able to block the west, and also to be able to say that the fugitives did not use the road at all. Eğer verdikleri bilgi doğruysa, batıyı da kapatabilecek kadar şanslıyız ve aynı zamanda kaçakların yolu hiç kullanmadığını söyleyebiliriz. But the bicycle? I objected. Peki ya bisiklet? Diye itiraz ettim. Quite so. We will come to the bicycle presently. Evet, evet. Bisiklete birazdan geleceğiz. To continue our reasoning, if these people did not go by the road, they must have traversed the country to the north of the house or to the south of the house. That is certain. Mantığımızı sürdürelim. Eğer bu insanlar yoldan gitmediyse, evin kuzeyinden ya da güneyinden geçen araziden gitmiş olmalılar. Bu kesin. Let us weigh the one against the other. Birini diğerine karşı tartalım. On the south of the house is, as you perceive, a large district of arable land, cut up into small fields, with stone walls between them. Evin güneyinde, fark ettiğiniz gibi, küçük tarlalarla bölünmüş, aralarında taş duvarlar bulunan geniş bir ekilebilir arazi bölgesi var. There, I admit that a bicycle is impossible. Orada bisikletin kullanılması imkansız, bunu kabul ediyorum. We can dismiss the idea. Bu fikri bir kenara bırakabiliriz. We turn to the country on the north. Kuzeydeki araziye dönüyoruz. Here there lies a grove of trees, marked as the Ragged Shaw, and on the farther side stretches a great rolling moor, Lower Gill Moor, extending for 10 miles and sloping gradually upward. Burada Ragged Shaw olarak işaretlenmiş bir ağaçlık var ve ötesinde 10 mil boyunca uzanan, kademeli olarak yükselen büyük bir çayır olan Lower Gill Moor uzanıyor. Here at one side of this wilderness is Holderness Hall, 10 miles by road, but only 6 across the moor. Bu vahşi doğanın bir tarafında,
Yol boyunca 10 mil mesafede ama çayırdan 6 mil uzaklıkta. Holderness'e hal bulunuyor. It is a peculiarly desolate plain. Burası oldukça ıssız bir ova. A few more farmers have small holdings where they rear sheep and cattle. Birkaç çayır çiftçisi küçük çiftliklere sahip ve burada koyun ve sığır yetiştiriyorlar. Except these, the plover and the curlew are the only inhabitants until you come to the Chesterfield High Road. Bunların dışında, Chesterfield ana yoluna kadar yalnızca kız kuşları ve çulluklar var. There is a church there, you see, a few cottages and an inn. Orada bir kilise, birkaç kulübe ve bir han var, görüyorsunuz. Beyond that the hills become precipitous. Ondan sonra tepeler dikleşiyor. Surely it is here to the north that our quest must lie. Kesinlikle aramamız gereken yer buranın kuzeyidir. But the bicycle? I persisted. Peki ya bisiklet? Diye üsteledim. Well, well, said Holmes impatiently. Tamam, tamam, dedi Holmes sabırsızca. A good cyclist does not need a high road. İyi bir bisikletçi, ana yola ihtiyaç duymaz. The moor is intersected with paths, and the moon was at the full. Çayır patikalarla kesişiyor ve ay dolunaydı. Hello, what is this? Hey, bu da ne? There was an agitated knock at the door, and an instant afterwards Dr. Huxtable was in the room. Kapıda telaşlı bir tıklama duyuldu ve hemen ardından Doktor Hultable odaya girdi. In his hand he held a blue cricket cap with a white chevron on the peak. Elinde, tepesinde beyaz bir şerit olan mavi bir kriket şapkası tutuyordu. At last we have a clue, he cried. Sonunda bir ipucu bulduk, diye bağırdı. Thank heaven! At last we are on the dear boy's track. It is his cap. Şükürler olsun. Sonunda sevgili çocuğun izini bulduk. Bu onun şapkası. Where was it found? Nerede bulundu? In the van of the gypsies who camped on the moor. Çayırda kamp yapan çingenelerin karavanında. They left on Tuesday. Salı günü ayrıldılar. Today the police traced them down and examined their caravan. This was found. Bugün polis onları izledi ve karavanlarını inceledi. Bu bulundu. How do they account for it? Bunu nasıl açıklıyorlar? They shuffled and lied, said that they found it on the moor on Tuesday morning. Oyalandılar ve yalan söylediler, salı sabahı çayırda bulduklarını söylediler. They know where he is, the rascals. O nerede biliyorlar, alçaklar. Thank goodness, they are all safe under lock and key. Şükürler olsun ki hepsi kilit altında güvende. Either the fear of the law or the Duke's purse will certainly get out of them all that they know. Yasa korkusu ya da Dük'ün parası kesinlikle onlardan bildiklerini çıkaracaktır. So far, so good, said Holmes, when the doctor had at last left the room. Şu ana kadar her şey yolunda, dedi Holmes, doktor nihayet odadan çıktıktan sonra. It at least bears out the theory that it is on the side of the lower gill moor that we must hope for results. En azından sonuçlar için Lower Gill Moor tarafında umut etmemiz gerektiği teorisini doğruluyor. The police have really done nothing locally, save the arrest of these gypsies. Polis, bu çingeneleri tutuklamak dışında yerel olarak gerçekten hiçbir şey yapmamış. Look here, Watson. There is a watercourse across the moor. You see it marked here in the map. Bak buraya, Watson. Çayırın ortasında bir su yolu var. Haritada burada işaretlenmiş olarak görebiliyorsun. In some parts it widens into a morass. Bazı bölümlerde bataklığa genişliyor. This is particularly so in the region between Holderness Hall and the school. Bu, özellikle Holderness Hall ile okul arasındaki bölgede böyle. It is vain to look elsewhere for tracks in this dry weather, but at that point there is certainly a chance of some record being left. Bu kuru havada başka yerlerde iz aramak boşuna. Fakat o noktada bir kayıt kalma ihtimali kesinlikle var. I will call you early tomorrow morning, and you and I will try if we can throw some little light upon the mystery. Seni yarın sabah erkenden çağıracağım ve seninle bu gizeme biraz ışık tutabilir miyiz diye deneyeceğiz. The day was just breaking when I woke to find the long, thin form of Holmes by my bedside.
Uyandığımda gün yeni ağrıyordu ve Holmes'un uzun, ince silüetini yatağımın yanında buldum. He was fully dressed and had apparently already been out. Tamamen giyinikti ve görünüşe göre zaten dışarı çıkmıştı. I have done the lawn and the bicycle shed, said he. Çimlerle bisiklet kulübesini hallettim, dedi. I have also had a rumble through the ragged shaw. Ayrıca ragged shaw'da da dolaştım. Now, Watson, there is cocoa ready in the next room. Şimdi, Watson, diğer odada kakao hazır. I must beg you to hurry, for we have a great day before us. Rica ediyorum, acele etmelisin, çünkü önümüzde büyük bir gün var. His eyes shone, and his cheek was flushed with the exhilaration of the master workman who sees his work lie ready before him. Gözleri parlıyordu ve yanağı, işinin önünde hazır olduğunu gören bir usta işçinin coşkusuyla kızarmıştı. A very different Holmes, this active, alert man, from the introspective and pallid dreamer of Baker Street. Bu aktif, tetikteki adam, Baker Street'in içe dönük ve solgun hayalperest Holmes'ünden çok farklıydı. I felt, as I looked upon that supple figure, alive with nervous energy, that it was indeed a strenuous day that awaited us. Bu esnek figüre, sinir enerjisiyle dolu haline baktıkça, bizi gerçekten zorlu bir günün beklediğini hissettim. And yet it opened in the blackest disappointment. Yine de, gün en karanlık hayal kırıklığıyla başladı. With high hopes we struck across the peaty, russet moor, intersected with 1,000 sheep paths, until we came to the broad, light green belt which marked the morass between us and Holderness. Yüksek umutlarla binlerce koyun yoluyla kesişen turba ve kızıl çayırı geçtik, ta ki Holderness'e ile aramızdaki bataklığı işaretleyen geniş, açık yeşil kuşağa varana kadar. Certainly, if the lad had gone homeward, he must have passed this, and he could not pass it without leaving his traces. Kesinlikle, eğer çocuk eve doğru gitmişse, buradan geçmiş olmalıydı ve iz bırakmadan geçmesi mümkün değildi. But no sign of him or the German could be seen. Fakat ne onun ne de Almanın izi görülebiliyordu. With a darkening face my friend strode along the margin, eagerly observant of every muddy stain upon the mossy surface. Arkadaşımın yüzü kararıyor, yosunlu yüzeydeki her çamurlu lekeyi dikkatle gözlemleyerek kenar boyunca hızlı adımlarla ilerliyordu. Sheep marks there were in profusion, and at one place, some miles down, cows had left their tracks. Bolca koyun izleri vardı ve birkaç mil aşağıda bir yerde inekler iz bırakmıştı. Nothing more. Başka hiçbir şey yoktu. Check number 1, said Holmes, looking gloomily over the rolling expanse of the moor. Birinci kontrol, dedi Holmes, çayırın dalgalanan genişliğine kasvetle bakarak. There is another morass down yonder, and a narrow neck between. Şurada başka bir bataklık ve arada dar bir boğaz var. Hello! 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 What have we here? Hey! Burada ne var? We had come on a small black ribbon of pathway. Küçük bir siyah patika şeridine rastladık. In the middle of it, clearly marked on the sodden soil, was the track of a bicycle. Ortasında, ıslak toprağa açıkça işlenmiş bir bisiklet izi vardı. Hurrah! I cried. We have it. Hurra! Diye bağırdım. Buldum. But Holmes was shaking his head, and his face was puzzled and expectant rather than joyous. Ama Holmes başını sallıyordu ve yüzü sevinçli olmaktan çok şaşkın ve beklentiliydi. A bicycle, certainly, but not the bicycle, said he. Bir bisiklet, evet, ama aradığımız bisiklet değil, dedi. I am familiar with 42 different impressions left by tires. Lastiklerin bıraktığı 42 farklı izi bilirim. This, as you perceive, is a Dunlop, with a patch upon the outer cover. Bu, gördüğünüz gibi, dış kapakta bir yama olan bir Dunlop. Heidegger's tires were Palmer's, leaving longitudinal stripes. Heidegger'in lastikleri Palmer'dı, uzunlamasına çizgiler bırakıyordu. Aveling, the mathematical master, was sure upon the point. Matematik öğretmeni Aveling bu konuda emindi. Therefore, it is not Heidegger's track. Dolayısıyla, bu Heidegger'in izi değil. The boys then? Öyleyse çocuğun mu? Possibly, if we could prove a bicycle to have been in his possession. Muhtemelen,
Eğer bir bisikleti olduğunu kanıtlayabilseydik. But this we have utterly failed to do. Fakat bunu kesinlikle yapamadık. This track, as you perceive, was made by a rider who was going from the direction of the school. Bu iz, fark ettiğiniz gibi, okuldaki yönden giden bir sürücü tarafından yapılmış. Or towards it. Yoksa okula mı gidiyordu? No, no, my dear Watson. Hayır, hayır, sevgili Watson. The more deeply sunk impression is, of course, the hind wheel upon which the weight rests. Daha derine batmış olan iz elbette ki ağırlığın bindiği arka tekerlek izidir. You perceive several places where it has passed across and obliterated the more shallow mark of the front one. Birçok yerde daha sığ olan ön tekerlek izini geçerek sildiği yerleri fark ediyorsunuz. It was undoubtedly heading away from the school. Şüphesiz okuldan uzaklaşıyordu. It may or may not be connected with our inquiry, but we will follow it backwards before we go any farther. Soruşturmayla bağlantılı olabilir de olmayabilir de. Ancak daha ileri gitmeden önce izleri geri takip edeceğiz. We did so, and at the end of a few hundred yards lost the tracks as we emerged from the boggy portion of the moor. Öyle yaptık ve birkaç yüz yard sonra bataklık bölgesinden çıktığımızda izleri kaybettik. Following the path backwards, we picked out another spot, where a spring trickled across it. Patikayı geri takip ederek başka bir nokta bulduk. Burada bir kaynak suyu patikanın üzerinden akıyordu. Here, once again, was the mark of the bicycle, though nearly obliterated by the hoofs of cows. Burada, bir kez daha bisikletin izi vardı. Ancak ineklerin toynaklarıyla neredeyse silinmişti. After that there was no sign, but the path ran right on into Ragged Shaw, the wood which backed onto the school. Bundan sonra başka bir iz yoktu. Ancak patika direkt olarak okula bitişik olan Ragged Shaw ormanına devam ediyordu. From this would the cycle must have emerged. Bisiklet bu ormandan çıkmış olmalıydı. Holmes sat down on a boulder and rested his chin in his hands. Holmes bir kaya parçasının üzerine oturdu ve çenesini ellerine dayadı. I had smoked 2 cigarettes before he moved. O hareket etmeden önce 2 sigara içmiştim. Well, well, said he at last. Peki, peki, dedi sonunda. It is, of course, possible that a cunning man might change the tires of his bicycle in order to leave unfamiliar tracks. Tabii ki, kurnaz bir adamın, tanınmayan izler bırakmak için bisikletinin lastiklerini değiştirmiş olması mümkün. A criminal who was capable of such a thought is a man whom I should be proud to do business with. Böyle bir düşünceye sahip bir suçlu, iş yapmakla gurur duyacağım bir adam olurdu. We will leave this question undecided and hark back to our morass again, for we have left a good deal unexplored. Bu soruyu cevapsız bırakalım ve tekrar bataklığımıza geri dönelim, çünkü oldukça fazla şeyi araştırmadan bıraktık. We continued our systematic survey of the edge of the sodden portion of the moor, and soon our perseverance was gloriously rewarded. Çayırın ıslak kısmının kenarındaki sistematik incelememize devam ettik ve kısa süre sonra sabrımız mükemmel bir şekilde ödüllendirildi. Right across the lower part of the bog lay a miry path. Bataklığın alt kısmında çamurlu bir yol uzanıyordu. Holmes gave a cry of delight as he approached it. Holmes yaklaşırken sevinçle bir çığlık attı. An impression like a fine bundle of telegraph wires ran down the center of it. Ortasında ince bir telgraf kabloları demetine benzeyen bir iz vardı. It was the Palmer tires. Palmer lastikleriydi. Here is her Heidegger, sure enough, cried Holmes exultantly. İşte Heidegger burada, diye coşkuyla bağırdı Holmes. My reasoning seems to have been pretty sound, Watson. Mantığım oldukça sağlam görünüyormuş, Watson. I congratulate you. Seni tebrik ederim. But we have a long way still to go. Kindly walk clear of the path. Fakat hala uzun bir yolumuz var. Lütfen yoldan uzak yürüyün. Now let us follow the trail. I fear that it will not lead very far. Şimdi izleri takip edelim. Çok uzağa gitmeyeceğinden korkuyorum. We found, however, as we advanced that this portion of the moor is intersected with soft patches, and though we frequently lost sight of the track,
We always succeeded in picking it up once more. Ancak ilerledikçe çayırın bu kısmının yumuşak bölgelerle kesildiğini fark ettik ve izleri sık sık kaybetsek de her zaman yeniden bulmayı başardık. "Do you observe," said Holmes, "that the rider is now undoubtedly forcing the pace?" "Dikkat ettin mi?" dedi Holmes. "Sürücünün şimdi hızını artırdığı kesin." "There can be no doubt of it. Look at this impression, where you get both tires clear." "Bu konuda şüphe yok. İşte her iki lastiğinde net olduğu bu ize bak. The one is as deep as the other. Biri diğeri kadar derin." That can only mean that the rider is throwing his weight onto the handlebar, as a man does when he is sprinting. Bu sadece sürücünün sprint yaparken olduğu gibi ağırlığını gidona verdiği anlamına gelir. By Jove, he has had a fall. Vay canına, düşmüş. There was a broad, irregular smudge covering some yards of the track. İzlerin birkaç yarda uzunluğunda geniş, düzensiz bir leke vardı. Then there were a few footmarks, and the tire reappeared once more. Sonra birkaç ayak izi vardı ve lastik izi yeniden belirdi. "A side slip," I suggested. "Bir yan kayma," diye önerdim. Holmes held up a crumpled branch of flowering gorse. Holmes çiçek açmış, dikenli bir çalı dalını kaldırdı. To my horror, I perceived that the yellow blossoms were all dabbled with crimson. Dehşetle fark ettim ki sarı çiçekler tamamen kırmızıya bulanmıştı. On the path, too, and among the heather were dark stains of clotted blood. Yolda ve funda otlarının arasında da koyu pıhtılaşmış kan lekeleri vardı. "Bad," said Holmes. "Bad. Stand clear, Watson. Not an unnecessary footstep." "Kötü," dedi Holmes. "Kötü. Geri çekil, Watson. Gereksiz bir adım atma." "What do I read here? He fell wounded, he stood up, he remounted, he proceeded." Burada ne görüyorum? Yaralandı, kalktı, tekrar bindi, devam etti. But there is no other track. Cattle on this side path. He was surely not gored by a bull? Impossible. Fakat başka bir iz yok. Bu yolda sığır izleri var. Bir boğa tarafından mı boynuzlandı? İmkansız. But I see no traces of anyone else. Ama başka birinin izini göremiyorum. We must push on, Watson. Surely, with stains as well as the track to guide us, he cannot escape us now. Devam etmeliyiz, Watson. Elimizde hem izler hem de lekeler olduğuna göre artık bizden kaçamaz. Our search was not a very long one. Araştırmamız çok uzun sürmedi. The tracks of the tire began to curve fantastically upon the wet and shining path. Lastik izleri, ıslak ve parlak yolda tuhaf bir şekilde kıvrılmaya başladı. Suddenly, as I looked ahead, the gleam of metal caught my eye from amid the thick gorse bushes. Aniden, ilerideki kalın dikenli çalılıkların arasından parlayan metal dikkatimi çekti. Out of them we dragged a bicycle, palmer-tired, one pedal bent, and the whole front of it horribly smeared and slobbered with blood. Aralarından palmer lastikli bir bisiklet çıkardık, bir pedal eğilmişti ve tüm önü kanla korkunç şekilde kaplanmıştı. On the other side of the bushes a shoe was projecting. Çalıların diğer tarafında bir ayakkabı çıkmıştı. We ran round, and there lay the unfortunate rider. Çevresinden dolaştık ve talihsiz sürücü orada yatıyordu. He was a tall man, full-bearded, with spectacles, one glass of which had been knocked out. Uzun boylu, tam sakallı bir adamdı. Gözlük takıyordu ve camlarından biri düşmüştü. The cause of his death was a frightful blow upon the head, which had crushed in part of his skull. Ölümünün nedeni, kafatasının bir kısmını ezmiş olan korkunç bir darbe olmuştu. That he could have gone on after receiving such an injury said much for the vitality and courage of the man. Böyle bir yaralanmadan sonra devam edebilmiş olması, adamın canlılığı ve cesareti hakkında çok söylüyordu. He wore shoes, but no socks, and his open coat disclosed a nightshirt beneath it. Ayakkabı giyiyordu, ama çorap yoktu ve açık ceketi, altındaki gecelik gömleği gösteriyordu. It was undoubtedly the German master. Bu kesinlikle Alman öğretmendi.
Holmes turned the body over reverently and examined it with great attention. Holmes, cesedi saygıyla çevirdi ve büyük bir dikkatle inceledi. He then sat in deep thought for a time, and I could see by his ruffled brow that this grim discovery had not, in his opinion, advanced us much in our inquiry. Sonra bir süre derin düşüncelere daldı ve onun kırışmış kaşlarından bu korkunç keşfin soruşturmamızı pek ilerletmediğini düşündüğünü anladım. "It is a little difficult to know what to do, Watson," said he at last. "Ne yapacağımızı bilmek biraz zor, Watson," dedi sonunda. My own inclinations are to push this inquiry on, for we have already lost so much time that we cannot afford to waste another hour. Kendi eğilimim bu soruşturmaya devam etmek, çünkü zaten çok zaman kaybettik, bir saat daha harcamaya lüksümüz yok. On the other hand, we are bound to inform the police of the discovery and to see that this poor fellow's body is looked after. Diğer yandan, bu keşfi polise bildirmek ve bu zavallı adamın cesedine sahip çıkıldığından emin olmak zorundayız. But I need your company and assistance. Wait a bit. There is a fellow cutting Pete up yonder. Bring him over here, and he will guide the police. Ama sana ve yardımına ihtiyacım var. Bir dakika bekle. Orada torf kesen bir adam var. Onu buraya getir, polisleri o yönlendirsin. I brought the peasant across, and Holmes dispatched the frightened man with a note to Dr. Huxtable. Köylüyü getirdim ve Holmes korkmuş adamı Doktor Huxtable'a bir notla gönderdi. "Now, Watson," said he, "we have picked up 2 clues this morning." Şimdi, Watson, dedi, bu sabah 2 ipucu bulduk. One is the bicycle with the Palmer tire, and we see what that has led to. Biri Palmer lastikli bisiklet ve bunun nereye vardığını gördük. The other is the bicycle with the patched Dunlop. Diğeri yamalı Dunlop lastikli bisiklet. Before we start to investigate that, let us try to realize what we do know so as to make the most of it and to separate the essential from the accidental. Bunu araştırmaya başlamadan önce, ne bildiğimizi anlamaya çalışalım ki ondan en iyi şekilde faydalanalım ve gerekli olanı gereksizden ayıralım. First of all, I wish to impress upon you that the boy certainly left of his own free will. Öncelikle, çocuğun kesinlikle kendi isteğiyle ayrıldığını sana vurgulamak istiyorum. He got down from his window and he went off either alone or with someone. That is sure. Penceresinden aşağı indi ve ya yalnız ya da biriyle gitti. Bu kesin. I assented. Onayladım. Well, now, let us turn to this unfortunate German master. Peki, şimdi bu talihsiz Alman öğretmene dönelim. The boy was fully dressed when he fled. Therefore, he foresaw what he would do. Çocuk kaçarken tamamen giyinikti. Bu yüzden ne yapacağını önceden biliyordu. But the German went without his socks. He certainly acted on very short notice. Ama Alman çorapsız gitti. Kesinlikle çok kısa sürede harekete geçti. Undoubtedly. Şüphesiz. Why did he go? Because, from his bedroom window, he saw the flight of the boy, because he wished to overtake him and bring him back. Neden gitti? Çünkü yatak odasının penceresinden çocuğun kaçışını gördü, çünkü onu yakalayıp geri getirmek istedi. He seized his bicycle, pursued the lad, and in pursuing him met his death. Bisikletini kaptı, çocuğun peşine düştü ve onu kovalamak için giderken ölümle karşılaştı. So it would seem. Öyle görünüyor. Now I come to the critical part of my argument. Şimdi tartışmamın kritik kısmına geliyorum. The natural action of a man in pursuing a little boy would be to run after him. He would know that he could overtake him. Bir adamın küçük bir çocuğu kovalamadaki doğal hareketi, onun peşinden koşmak olurdu. Onu yakalayabileceğini bilirdi. But the German does not do so. He turns to his bicycle. Ancak Alman bunu yapmıyor. Bisikletine yöneliyor. I am told that he was an excellent cyclist. He would not do this if he did not see that the boy had some swift means of escape. Bana onun mükemmel bir bisikletçi olduğu söylendi. Eğer çocuğun hızlı bir kaçış yolu olmadığını görseydi, bunu yapmazdı. The other bicycle.
Diğer bisiklet. Let us continue our reconstruction. Rekonstrüksiyonumuza devam edelim. He meets his death 5 miles from the school, not by a bullet, mark you, which even a lad might conceivably discharge, but by a savage blow dealt by a vigorous arm. Ölümle okuldan 5 mil uzakta karşılaşıyor. Dikkat edin, bu bir kurşunla değil, ki bir çocuk bile bunu atabilir. Ama güçlü bir kolun vurduğu vahşi bir darbeyle. The lad, then, had a companion in his flight. O zaman çocuk kaçışında bir arkadaşa sahipti. And the flight was a swift one, since it took 5 miles before an expert cyclist could overtake them. Ve kaçış hızlıydı. Çünkü bir uzman bisikletçinin onları yakalayabilmesi 5 mil sürdü. Yet we survey the ground round the scene of the tragedy. What do we find? A few cattle tracks, nothing more. Yine de trajedi sahnesinin çevresini araştırıyoruz. Ne buluyoruz? Birkaç sığır izi, başka hiçbir şey. I took a wide sweep round, and there is no path within 50 yards. Geniş bir daire çizdim ve 50 yarda içinde bir yol yok. Another cyclist could have had nothing to do with the actual murder, nor were there any human footmarks. Başka bir bisikletçinin cinayetle bir ilgisi olamazdı. İnsan ayak izleri de yoktu. Holmes, I cried, this is impossible. Holmes, diye bağırdım, bu imkansız. Admirable, he said, a most illuminating remark. It is impossible as I state it, and therefore I must in some respect have stated it wrong. Muhteşem, dedi. Son derece aydınlatıcı bir yorum. Söylediğim gibi imkansız ve bu nedenle bir şekilde yanlış ifade etmiş olmalıyım. Yet you saw for yourself. Can you suggest any fallacy? Ama sen de kendin gördün. Herhangi bir hata önerebilir misin? He could not have fractured his skull in a fall? Düşerken kafatasını kırmış olamaz mı? In a morass, Watson? Bir bataklıkta mı, Matson? I am at my wit's end. Akıl sır erdiremiyorum. Tut, tut, we have solved some worse problems. Tüh, tüh, daha kötü sorunları çözdük. At least we have plenty of material, if we can only use it. En azından elimizde bolca malzeme var, sadece onu kullanabilirsek. Come, then, and having exhausted the Palmer, let us see what the Dunlop with the patched cover has to offer us. Haydi, Palmer'ı tükettiğimize göre, bakalım yamalı kapaklı Dunlop bize ne sunacak. We picked up the track and followed it onward for some distance, but soon the moor rose into a long, heather-tufted curve, and we left the watercourse behind us. İzi bulduk ve bir süre takip ettik. Ama kısa süre sonra çayır uzun, funda kaplı bir kavis haline geldi ve su yolunu arkamızda bıraktık. No further help from tracks could be hoped for. İzlerden daha fazla yardım beklemek mümkün değildi. At the spot where we saw the last of the Dunlop tire, it might equally have led to Holderness Hall, the stately towers of which rose some miles to our left, or to a low, grey village which lay in front of us and marked the position of the Chesterfield High Road. Dunlop lastiğinin son izini gördüğümüz yerde, iz ya solumuzdaki birkaç mil ötede yükselen ihtişamlı Holdernesse Hall'a ya da önümüzde uzanan ve Chesterfield ana yolunu işaret eden alçak, gri bir köye götürmüş olabilirdi. As we approached the forbidding and squalid inn, with the sign of a gamecock above the door, Holmes gave a sudden groan, and clutched me by the shoulder to save himself from falling. Kapısının üstünde bir dövüş horozu işareti olan itici ve bakımsız hana yaklaştıkça, Holmes aniden inledi ve düşmemek için omzumdan tuttu. He had had one of those violent strains of the ankle which leave a man helpless. Bileğinde bir adamı çaresiz bırakan o şiddetli burkulmalardan birini yaşamıştı. With difficulty he limped up to the door, where a squat, dark, elderly man was smoking a black clay pipe. Zorlukla kapıya toparlayarak gitti. Kapıda kısa boylu, esmer, yaşlı bir adam siyah kil bir pipo içiyordu. "How are you, Mr. Reuben Hayes?" said Holmes. "Nasılsınız, Bay Reuben Hayes?" dedi Holmes. "Who are you, and how do you get my name so pat?" the countryman answered, with a suspicious flash of a pair of cunning eyes. "Sen kimsin ve adımı nasıl bu kadar kolay biliyorsun?" diye cevapladı köylü,
kurnaz gözlerinde. Şüpheli bir parıltıyla. Well, it's printed on the board above your head. It's easy to see a man who is master of his own house. Yani, kafanın üzerindeki tabelaya basılmış. Kendi evinin efendisi olan bir adamı görmek kolay. I suppose you haven't such a thing as a carriage in your stables? Sanırım ahırınızda bir at arabası yoktur. No, I have not. Hayır, yok. I can hardly put my foot to the ground. Ayağımı yere basmam imkansız. Don't put it to the ground. O zaman basma yere. But I can't walk. Ama yürüyemem. Well, then hop. O zaman zıpla. Mr. Reuben Hayes's manner was far from gracious, but Holmes took it with admirable good humor. Bay Reuben Hayes'in tavrı pek hoş değildi, ama Holmes bunu son derece iyi bir mizahla karşıladı. Look here, my man, said he. This is really rather an awkward fix for me. I don't mind how I get on. Bak buraya, dostum, dedi. Bu benim için gerçekten oldukça zor bir durum. Nasıl devam edeceğim umurumda değil. Neither do I, said the morose landlord. Benim de umurumda değil, dedi suratsız hancı. The matter is very important. I would offer you a sovereign for the use of a bicycle. Konu çok önemli. Bir bisikleti kullanmak için size bir altın teklif ederdim. The landlord pricked up his ears. Hancı kulaklarını dikti. Where do you want to go? Nereye gitmek istiyorsunuz? To Holderness Hall. Holderness Hall. Pals of the Duke, I suppose, said the landlord, surveying our mud-stained garments with ironical eyes. Dük'ün dostlarısınız sanırım, dedi hancı, çamurla kaplı giysilerimizi alaycı gözlerle inceleyerek. Holmes laughed good-naturedly. Holmes neşeyle güldü. He'll be glad to see us, anyhow. Her halükarda bizi gördüğüne sevinecek. Why? Neden? Because we bring him news of his lost son. Çünkü kaybolan oğlu hakkında ona haber getiriyoruz. The landlord gave a very visible start. Hancı gözle görülür bir şekilde irkildi. What, you're on his track? Ne, peşinde misiniz? He has been heard of in Liverpool. They expect to get him every hour. Liverpool'da duyulmuş. Her an yakalayacaklarını bekliyorlar. Again a swift change passed over the heavy, unshaven face. His manner was suddenly genial. Tekrar ağır, tıraşsız yüzünde hızlı bir değişim oldu. Tavrı aniden samimi hale geldi. I've less reason to wish the Duke well than most men, said he, for I was head coachman once, and cruel bad he treated me. It was him that sacked me without a character on the word of a lying corn chandler. Çoğu insandan daha az sebebim var Duke'e iyilik dilemek için, dedi. Çünkü bir zamanlar baş arabacıydım ve bana çok kötü davrandı. Bir yalan söyleyen Mısır tüccarının sözüyle beni referans vermeden işten attı. But I'm glad to hear that the young lord was heard of in Liverpool, and I'll help you to take the news to the hall. Ama genç lordun Liverpool'da duyulduğunu duymak beni sevindirdi. Size bu haberi halle götürmenizde yardımcı olacağım. Thank you, said Holmes. We'll have some food first. Then you can bring round the bicycle. Teşekkürler, dedi Holmes. Önce biraz yemek yiyeceğiz. Sonra bisikleti getirebilirsin. I haven't got a bicycle. Bir bisikletim yok. Holmes held up a sovereign. Holmes bir altın kaldırdı. I tell you, man, that I haven't got one. I'll let you have 2 horses as far as the hall. Sana söylüyorum dostum, bir bisikletim yok. Seni halle kadar 2 atla götürürüm. Well, well, said Holmes, we'll talk about it when we've had something to eat. Pekala, dedi Holmes. Biraz yemek yedikten sonra bu konuyu konuşuruz. When we were left alone in the stone-flagged kitchen, it was astonishing how rapidly that sprained ankle recovered. Taş döşeli mutfakta yalnız kaldığımızda, burkulmuş bileğin ne kadar hızlı iyileştiğine inanamazsınız. It was nearly nightfall, and we had eaten nothing since early morning, so that we spent some time over our meal. Akşam olmak üzereydi ve sabah erkenden beri hiçbir şey yememiştik, bu yüzden yemeğimizle biraz zaman geçirdik.
Holmes was lost in thought, and once or twice he walked over to the window and stared earnestly out. Holmes düşüncelere dalmıştı ve bir iki kez pencereye gidip dışarıya dikkatle baktı. It opened on to a squalid courtyard. Pencere bakımsız bir avluya açılıyordu. In the far corner was a smithy, where a grimy lad was at work. Uzak köşede, kırlı bir çocuk demirci atölyesinde çalışıyordu. On the other side were the stables. Diğer tarafta ise ahırlar vardı. Holmes had sat down again after one of these excursions, when he suddenly sprang out of his chair with a loud exclamation. Holmes, bu gezintilerden birinin ardından tekrar oturmuştu ki, aniden yüksek sesle bir ünlemle sandalyesinden fırladı. "By heaven, Watson, I believe that I've got it," he cried. "Vallahi Watson, sanırım buldum," diye bağırdı. "Yes, yes, it must be so. Watson, do you remember seeing any cow tracks today?" "Evet, evet, böyle olmalı." "Watson, bugün hiç inek izi gördüğünü hatırlıyor musun?" "Yes, several." "Evet, birkaç tane." "Where?" "Nerede?" "Well, everywhere. They were at the morass, and again on the path, and again near where poor Heidegger met his death." "Her yerde. Bataklıkta, patikada ve zavallı Heidegger'in ölümle karşılaştığı yerde yine vardı." "Exactly. Well, now, Watson, how many cows did you see on the moor?" "Tamam. Şimdi, Watson, çayırda kaç inek gördün?" "I don't remember seeing any." "Hiç inek gördüğümü hatırlamıyorum." Strange, Watson, that we should see tracks all along our line, but never a cow on the whole moor. Very strange, Watson. Tuhaf, Watson, tüm yol boyunca izler gördük ama tüm çayırda hiç inek görmedik. Çok tuhaf, Watson, değil mi? Yes, it is strange. Evet, tuhaf. Now, Watson, make an effort, throw your mind back. Can you see those tracks upon the path? Şimdi, Watson, biraz çaba sarf et, zihnini geri döndür. O izleri patikada görebiliyor musun? Yes, I can. Evet, görebiliyorum. Can you recall that the tracks were sometimes like that, Watson? He arranged a number of breadcrumbs in this fashion, : and sometimes like this, ... and occasionally like this. Can you remember that? İzlerin bazen böyle olduğunu hatırlıyor musun, Watson? Birkaç ekmek kırıntısını şu şekilde sıraladı. Ve bazen böyle. Ve ara sıra da böyle. Bunu hatırlıyor musun? No, I cannot. Hayır, hatırlamıyorum. But I can. I could swear to it. However, we will go back at our leisure and verify it. What a blind beetle I have been, not to draw my conclusion. Ama ben hatırlıyorum. Buna yemin edebilirim. Yine de, vaktimiz olduğunda geri döner ve bunu doğrularız. Ne kadar kör bir böcekmişim ki, sonucumu çıkarmadım. And what is your conclusion? Ve senin sonucun nedir? Only that it is a remarkable cow which walks, canters and gallops. Yalnızca yürüyen, dört nala koşan ve hızla koşturan olağanüstü bir inek olduğu kesin. By George! Watson, it was no brain of a country publican that thought out such a blind as that. Vay canına, Watson, böyle bir aldatmacayı uyduran bir köylü bar sahibinin zekası değildi. The coast seems to be clear, save for that lad in the smithy. Let us slip out and see what we can see. Demirhanedeki çocuktan başka etrafta kimse yok gibi görünüyor. Hadi dışarı çıkalım ve ne bulabileceğimize bakalım. There were two rough-haired, unkempt horses in the tumble-down stable. Holmes raised the hind leg of one of them and laughed aloud. Yıkık dökük ahırda iki kaba tüylü, bakımsız at vardı. Holmes, birinin arka bacağını kaldırdı ve yüksek sesle güldü. Old shoes, but newly shod, old shoes, but new nails. This case deserves to be a classic. Let us go across to the smithy. Eski nal, ama yeni takılmış, eski nal, ama yeni çiviler. Bu dava bir klasik olmayı hak ediyor. Hadi demirciye geçelim. The lad continued his work without regarding us. Çocuk, bize aldırmadan işine devam etti.
I saw Holmes's eye darting to right and left among the litter of iron and wood which was scattered about the floor. Holmes'un gözlerinin sağa sola, yere saçılmış demir ve ahşap parçalarının arasında hızlıca hareket ettiğini gördüm. Suddenly, however, we heard a step behind us, and there was the landlord, his heavy eyebrows drawn over his savage eyes, his swarthy features convulsed with passion. Aniden arkamızda bir adım sesi duyduk ve orada hancı belirdi, kalın kaşları vahşi gözlerinin. Üzerine çekilmiş, esmer yüz hatları öfkeyle kasılmıştı. He held a short, metal-headed stick in his hand, and he advanced in so menacing a fashion that I was right glad to feel the revolver in my pocket. Elinde kısa, metal başlı bir sopa tutuyordu ve o kadar tehditkar bir şekilde ilerliyordu ki, cebimdeki tabancayı hissetmekten memnun oldum. "You infernal spies," the man cried. "What are you doing there?" "Lanet casuslar," diye bağırdı adam. "Orada ne yapıyorsunuz?" "Why, Mr. Reuben Hayes," said Holmes coolly, "one might think that you were afraid of our finding something out." "Neden, Bay Reuben Hayes," dedi Holmes soğukkanlılıkla, "bir şeyler bulmamızdan korktuğunuzu düşünebiliriz." The man mastered himself with a violent effort, and his grim mouth loosened into a false laugh, which was more menacing than his frown. Adam kendini şiddetli bir çabayla kontrol etti ve sert ağzı sahte bir kahkahaya dönüştü. Bu kahkaha kaş çatmasından daha tehditkar görünüyordu. "You're welcome to all you can find out in my smithy," said he. "But look here, mister, I don't care for folk poking about my place without my leave, so the sooner you pay your score and get out of this the better I shall be pleased." "Demirhanemde bulabildiğiniz her şeyi öğrenmekte serbestsiniz," dedi. "Ama bakın bayım, iznim olmadan yerimde dolaşan insanlardan hoşlanmam, bu yüzden hesabınızı ödeyip buradan ne kadar çabuk çıkarsanız o kadar memnun olurum." "All right, Mr. Hayes, no harm meant," said Holmes. "We have been having a look at your horses, but I think I'll walk after all. It's not far, I believe." "Peki Bay Hayes, kötü bir niyetimiz yok," dedi Holmes. "Atlarınıza bakıyorduk, ama sanırım yürüyeceğim. Uzak değil sanırım." "Not more than 2 miles to the hall gates. That's the road to the left." "Hal kapılarına 2 milden fazla değil." "Sol taraftaki yol." He watched us with sullen eyes until we had left his premises. Bizi, mekanını terk edene kadar somurtkan gözlerle izledi. We did not go very far along the road, for Holmes stopped the instant that the curve hid us from the landlord's view. Yolda çok fazla ilerlemedik, çünkü Holmes, viraj bizi hancının görüşünden gizlediği anda durdu. "We were warm, as the children say, at that inn," said he. "Çocukların dediği gibi o handa ısınmıştık," dedi. "I seem to grow colder every step that I take away from it. No, no, I can't possibly leave it." "Oradan uzaklaştıkça her adımda daha da soğuyorum. Hayır, hayır, burayı terk edemem." "I am convinced," said I, "that this Reuben Hayes knows all about it. A more self-evident villain I never saw." "Eminim," dedim. "Reuben Hayes her şeyi biliyor. Daha belirgin bir kötü adam görmedim." "Oh, he impressed you in that way, did he? There are the horses, there is the smithy. Yes, it is an interesting place, this fighting cock. I think we shall have another look at it in an unobtrusive way." "Triple A, o seni bu şekilde etkiledi mi? İşte atlar, işte demirhane. Evet, bu Fighting Cock ilginç bir yer. Bence ona daha dikkat çekmeden bir kez daha bakmalıyız." A long, sloping hillside, dotted with gray limestone boulders, stretched behind us. Arkamızda, gri kireç taşı kayalarla kaplı uzun, eğimli bir tepe uzanıyordu. We had turned off the road and were making our way up the hill, when, looking in the direction of Holderness Hall, I saw a cyclist coming swiftly along. Yoldan sapmış ve tepeye doğru ilerliyorduk ki, Holderness'e hal yönüne bakarken hızla ilerleyen bir bisikletçi gördüm. "Get down, Watson," cried Holmes, with a heavy hand upon my shoulder. "Eğil, Watson," diye bağırdı Holmes, omzuma sertçe bastırarak. We had hardly sunk from view when the man flew past us on the road. Daha görüşten kaybolmamıştık ki, adam yolda hızla yanımızdan geçti.
Amid a rolling cloud of dust, I caught a glimpse of a pale, agitated face. A face with horror in every lineament, the mouth open, the eyes staring wildly in front. Toz bulutu arasında, solgun, telaşlı bir yüzün, her çizgisinde korku olan, ağzı açık, gözleri önüne vahşice bakan bir yüzün, bir anlığına görüntüsünü yakaladım. It was like some strange caricature of the dapper James Wilder whom we had seen the night before. Bu, bir önceki gece gördüğümüz şık James Wilder'ın garip bir karikatürü gibiydi. "The Duke's secretary," cried Holmes. "Come, Watson, let us see what he does." "Dük'ün sekreteri," diye bağırdı Holmes. "Hadi Watson, ne yapacağını görelim." We scrambled from rock to rock, until in a few moments we had made our way to a point from which we could see the front door of the inn. Kaya kaya atlaya atlaya ilerledik, ta ki birkaç dakika içinde hanın ön kapısını görebileceğimiz bir noktaya ulaşana kadar. Wilder's bicycle was leaning against the wall beside it. Wilder'ın bisikleti duvara yaslanmıştı. No one was moving about the house, nor could we catch a glimpse of any faces at the windows. Evin çevresinde kimse hareket etmiyordu. Pencerelerde de hiçbir yüz göremiyorduk. Slowly the twilight crept down as the sun sank behind the high towers of Holderness Hall. Yavaş yavaş alacakaranlık çökerken güneş, Holderness Hall'ın yüksek kulelerinin arkasında battı. Then, in the gloom, we saw the two side lamps of a trap light up in the stable yard of the inn, and shortly afterwards heard the rattle of hoofs as it wheeled out into the road and tore off at a furious pace in the direction of Chesterfield. Sonra, karanlıkta, hanın ahır avlusunda bir tuzağın iki yan lambasının yandığını gördük ve kısa süre sonra tuzağın yola çıkıp Chesterfield yönüne doğru hızla ilerlerken nal seslerini duyduk. "What do you make of that, Watson?" Holmes whispered. "Bu konuda ne düşünüyorsun, Watson?" diye fısıldadı Holmes. "It looks like a flight." "Kaçışa benziyor." "A single man in a dog cart, so far as I could see." "Gördüğüm kadarıyla tek bir adam bir at arabasında." "Well, it certainly was not Mr. James Wilder, for there he is at the door." "Peki, kesinlikle Bay James Wilder değildi, çünkü işte kapıda duruyor." A red square of light had sprung out of the darkness. Karanlıktan bir kırmızı ışık karesi belirdi. In the middle of it was the black figure of the secretary, his head advanced, peering out into the night. Ortada, öne eğilmiş başıyla geceye bakmakta olan sekreterin siyah silüeti vardı. It was evident that he was expecting someone. Belli ki birini bekliyordu. Then at last there were steps in the road, a second figure was visible for an instant against the light, the door shut, and all was black once more. Sonunda yolda ayak sesleri duyuldu, ışığın önünde kısa bir an için ikinci bir figür göründü, kapı kapandı ve her şey yeniden karardı. 5 minutes later, a lamp was lit in a room upon the first floor. 5 dakika sonra, birinci kattaki bir odada bir lamba yandı. "It seems to be a curious class of custom that is done by the fighting cock," said Holmes. "Fighting cock'ta yapılan işler oldukça tuhaf bir nitelikte görünüyor," dedi Holmes. "The bar is on the other side." "Bar diğer tarafta." "Quite so. These are what one may call the private guests." "Tam olarak. Bunlara özel misafirler denebilir." "Now, what in the world is Mr. James Wilder doing in that den at this hour of night? And who is the companion who comes to meet him there?" Peki, Bay James Wilder bu saatte o inin içinde ne yapıyor ve onunla buluşmaya gelen bu kişi kim olabilir? "Come, Watson, we must really take a risk and try to investigate this a little more closely." Hadi Watson, gerçekten bir risk almalıyız ve bunu biraz daha yakından incelemeliyiz. Together we stole down to the road and crept across to the door of the inn. Birlikte yola doğru süzüldük ve hanın kapısına doğru sessizce ilerledik. The bicycle still leaned against the wall. Bisiklet hala duvara yaslı duruyordu. Holmes struck a match and held it to the back wheel, and I heard him chuckle as the light fell upon a patched Dunlop tire. Holmes bir kibrit çaktı ve arka tekerleğe tuttu, yamalı Dunlop lastiğine ışık vurunca onun hafifçe gülümsediğini duydum. Up above us was the lighted window.
Üzerimizde ışıklı bir pencere vardı. I must have a peep through that, Watson. If you bend your back and support yourself upon the wall, I think that I can manage. Oradan bir göz atmam gerek, Watson. Eğer sırtını eğip duvara dayanırsan, sanırım bunu başarabilirim. An instant later, his feet were on my shoulders, but he was hardly up before he was down again. Bir an sonra ayakları omuzlarımdaydı, ama neredeyse çıkmadan geri indi. Come, my friend, said he, our day's work has been quite long enough. I think that we have gathered all that we can. Hadi dostum, dedi. Günlük işimiz yeterince uzun sürdü. Sanırım toplayabileceğimiz her şeyi topladık. It's a long walk to the school, and the sooner we get started the better. Okula uzun bir yürüyüş var ve ne kadar çabuk başlarsak o kadar iyi. He hardly opened his lips during that weary trudge across the moor, nor would he enter the school when he reached it, but went on to Mackleton Station, whence he could send some telegrams. Çayır boyunca yorucu yürüyüşümüz sırasında neredeyse hiç konuşmadı. Okula vardığında da içeri girmedi. Doğrudan bazı telgraflar gönderebileceği Mackleton istasyonuna gitti. Late at night I heard him consoling Dr. Huxtable, prostrated by the tragedy of his master's death. Gece geç saatlerde, ustasının ölümünün trajedisiyle yıkılmış olan Doktor Hultable'ı teselli ettiğini duydum. And later still he entered my room as alert and vigorous as he had been when he started in the morning. Daha sonra sabah başladığındaki gibi tetikte ve enerjik bir şekilde odama girdi. All goes well, my friend, said he. I promise that before tomorrow evening we shall have reached the solution of the mystery. Her şey yolunda dostum, dedi. Sana söz veriyorum, yarın akşamdan önce gizemin çözümüne ulaşmış olacağız. At 11 o'clock next morning my friend and I were walking up the famous Yew Avenue of Holderness Hall. Ertesi sabah saat 11'de, arkadaşım ve ben Holderness Hall'un ünlü porsuk ağacı caddesinde yürüyorduk. We were ushered through the magnificent Elizabethan doorway and into His Grace's study. Muazzam Elizabeth dönemi kapısından geçerek Dük'ün çalışma odasına yönlendirildik. There we found Mr. James Wilder, demure and courtly, but with some trace of that wild terror of the night before still lurking in his furtive eyes and in his twitching features. Orada Bay James Wilder'ı sakin ve nazik bir şekilde bulduk. Ama geceki vahşi korkunun izleri hala gizli gözlerinde ve titreyen yüz hatlarında saklıydı. You have come to see His Grace? I am sorry, but the fact is that the Duke is far from well. Dük'ü görmeye mi geldiniz? Üzgünüm ama gerçek şu ki Dük hiç iyi değil. He has been very much upset by the tragic news. We received a telegram from Dr. Huxtable yesterday afternoon, which told us of your discovery. Trajik haberler onu çok üzdü. Dün öğleden sonra Doktor Huxtable'dan bir telgraf aldık, sizin keşfinizi bize bildirdi. I must see the Duke, Mr. Wilder. Dük'ü görmem gerek, Bay Wilder. But he is in his room. Ama odasında. Then I must go to his room. O zaman odasına gitmem gerek. I believe he is in his bed. Sanırım yatağında. I will see him there. Onu orada göreceğim. Holmes's cold and inexorable manner showed the secretary that it was useless to argue with him. Holmes'un soğuk ve kararlı tavrı, sekretere onunla tartışmanın anlamsız olduğunu gösterdi. Very good, Mr. Holmes, I will tell him that you are here. Pekala Bay Holmes, ona burada olduğunuzu söyleyeceğim. After an hour's delay, the great nobleman appeared. Bir saatlik gecikmeden sonra büyük soylu ortaya çıktı. His face was more cadaverous than ever, his shoulders had rounded, and he seemed to me to be an altogether older man than he had been the morning before. Yüzü her zamankinden daha solgundu. Omuzları yuvarlanmıştı ve bana göre bir önceki sabah olduğundan çok daha yaşlı bir adam gibi görünüyordu. He greeted us with a stately courtesy and seated himself at his desk, his red beard streaming down on the table. Bizi asil bir nezaketle karşıladı ve masasına oturdu, kırmızı sakalı masanın üzerine dökülüyordu. Well, Mr. Holmes, said he. Peki, Bay Holmes, dedi. But my friend's eyes were fixed upon the secretary,
who stood by his master's chair. Ama arkadaşımın gözleri, ustasının sandalyesinin yanında duran sekretere sabitlenmişti. I think, Your Grace, that I could speak more freely in Mr. Wilder's absence. Sanırım, majesteleri, Bay Wilder'ın yokluğunda daha rahat konuşabilirim. The man turned a shade paler and cast a malignant glance at Holmes. Adam bir gölge kadar soldu ve Holmes'a kötü bir bakış attı. If your grace wishes, Ager Magistelary Esters, yes, yes, you had better go. Now, Mr. Holmes, what have you to say? Evet, evet, gitmen daha iyi olur. Şimdi, Bay Holmes, ne söyleyeceksiniz? My friend waited until the door had closed behind the retreating secretary. Arkadaşım, sekreterin kapıyı kapatıp çıkmasını bekledi. The fact is, Your Grace, said he, that my colleague, Dr. Watson, and myself had an assurance from Dr. Huxtable that a reward had been offered in this case. I should like to have this confirmed from your own lips. Gerçek şu ki, majesteleri, dedi. Meslektaşım Doktor Watson ve ben, Doktor Huxtable'dan bu davada bir ödül teklif edildiğine dair bir garanti aldık. Bunu sizin ağzınızdan doğrulamak isterim. Certainly, Mr. Holmes. Elbet Bey Holmes. It amounted, if I am correctly informed, to £5,000 to anyone who will tell you where your son is? Doğru bilgilendirildiysem, oğlunuzun nerede olduğunu söyleyen herkese 5.000 sterlin ödül mü verilecekti? Exactly. Tam olarak. And another 1,000 to the man who will name the person or persons who keep him in custody? Ve onu alıkoyan kişi ya da kişilerin adını veren kişiye de 1.000 sterlin mi? Exactly. Tam olarak. Under the latter heading is included, no doubt, not only those who may have taken him away, but also those who conspire to keep him in his present position? Son kategoriye sadece onu kaçıranlar değil, aynı zamanda onu şu anki konumunda tutmaya çalışanlar da dahil mi? Yes, yes, cried the Duke impatiently. If you do your work well, Mr. Sherlock Holmes, you will have no reason to complain of niggardly treatment. Evet, evet, diye sabırsızlıkla bağırdı Dük. Eğer işinizi iyi yaparsanız, Bay Sherlock Holmes, cimri bir muamele gördüğünüzden şikayet etmeyeceksiniz. My friend rubbed his thin hands together with an appearance of avidity which was a surprise to me, who knew his frugal tastes. Arkadaşım ince ellerini iştahla ovuşturdu. Bu durum onun tutumlu zevklerini bilen beni şaşırttı. I fancy that I see your Grace's checkbook upon the table, said he. I should be glad if you would make me out a check for £6,000. It would be as well, perhaps, for you to cross it. The Capital and Counties Bank, Oxford Street Branch are my agents. Sanırım majestelerinin çek defteri masanın üzerinde duruyor, dedi. Bana 6.000 sterlinlik bir çek yazmanızı rica edeceğim. Belki çeki bankaya havale etmeniz daha iyi olur. Capital and County Bankası, Oxford Street Şubesi, benim temsilcilerimdir. His Grace sat very stern and upright in his chair and looked stonily at my friend. Majesteleri sandalyesinde çok sert ve dik oturdu ve arkadaşımı taş gibi bir ifadeyle süzdü. Is this a joke, Mr. Holmes? It is hardly a subject for pleasantry. Bu bir şaka mı, Bay Holmes? Bu, şaka yapılacak bir konu değil. Not at all, Your Grace. I was never more earnest in my life. Hiç de değil, majesteleri. Hayatımda hiç bu kadar ciddi olmamıştım. What do you mean then? O halde ne demek istiyorsunuz? I mean that I have earned the reward. I know where your son is, and I know some, at least, of those who are holding him. Demek istediğim, ödülü hak ettiğim. Oğlunuzun nerede olduğunu biliyorum ve onu tutanlardan bazılarını en azından tanıyorum. The Duke's beard had turned more aggressively red than ever against his ghastly white face. Dük'ün sakalı, dehşet verici beyaz yüzüne karşı her zamankinden daha kızıl bir renge bürünmüştü. Where is he? He gasped. Nerede? Diye soluk soluğa sordu. He is, or was last night at the Fighting Cock Inn, about 2 miles from your park gate. O, ya da dün gece,
park kapınızdan 2 mil uzakta bulunan Figting kokhanındaydı. The Duke fell back in his chair. Dük sandalyesine geri düştü. And whom do you accuse? Peki kimi suçluyorsunuz? Sherlock Holmes's answer was an astounding one. He stepped swiftly forward and touched the Duke upon the shoulder. Sherlock Holmes'un cevabı şaşırtıcıydı. Hızla öne doğru adım attı ve Duke'ün omzuna dokundu. I accuse you, said he. And now, Your Grace, I'll trouble you for that check. Sizi suçluyorum, dedi. Ve şimdi, majesteleri, o çeki vermenizi rica edeceğim. Never shall I forget the Duke's appearance as he sprang up and clawed with his hands, like one who is sinking into an abyss. Duke'ün, bir uçuruma düşmek üzereymiş gibi elleriyle pençe atarak ayağa fırladığı anı asla unutmayacağım. Then, with an extraordinary effort of aristocratic self-command, he sat down and sank his face in his hands. Sonra, aristokratik bir özdenetim gösterisiyle olağanüstü bir çaba sarf ederek oturdu ve yüzünü ellerine gömdü. It was some minutes before he spoke. Konuşması birkaç dakika sürdü. How much do you know? He asked at last, without raising his head. Ne kadar biliyorsunuz? Diye sordu sonunda, başını kaldırmadan. I saw you together last night. Dün gece sizi birlikte gördüm. Does anyone else beside your friend know? Arkadaşınız dışında başka biri biliyor mu? I have spoken to no one. Hiç kimseyle konuşmadım. The Duke took a pen in his quivering fingers and opened his checkbook. Duke titreyen parmaklarıyla bir kalem aldı ve çek defterini açtı. I shall be as good as my word, Mr. Holmes. I am about to write your check, however unwelcome the information which you have gained may be to me. Sözümde duracağım, Bay Holmes. Kazandığınız bilgi ne kadar hoş olmayan bir bilgi olsa da. Çekinizi yazıyorum. When the offer was first made, I little thought the turn which events might take. But you and your friend are men of discretion, Mr. Holmes. Bu ödül teklifi ilk yapıldığında olayların bu şekilde gelişeceğini hiç düşünmemiştim. Ama siz ve arkadaşınız ihtiyatlı adamlarsınız, değil mi, Bay Holmes? I hardly understand your grace. Sizi tam anlamadım, majesteleri. I must put it plainly, Mr. Holmes. If only you two know of this incident, there is no reason why it should go any farther. Açıkça söylemem gerekiyor, Bay Holmes. Eğer bu olayı sadece siz 2 kişi biliyorsanız, bunun daha fazla yayılmaması için bir sebep yok. I think £12,000 is the sum that I owe you, is it not? Sanırım size olan borcum 12.000 sterlin, değil mi? But Holmes smiled and shook his head. Ama Holmes gülümsedi ve başını salladı. I fear, Your Grace, that matters can hardly be arranged so easily. There is the death of this schoolmaster to be accounted for. Korkarım, majesteleri, işler bu kadar kolay çözülemez. Hesap vermemiz gereken bu okul müdürünün ölümü var. But James knew nothing of that. You cannot hold him responsible for that. It was the work of this brutal ruffian whom he had the misfortune to employ. I must take the view, Your Grace, that when a man embarks upon a crime, he is morally guilty of any other crime which may spring from it. Majesteleri, bir adam bir suça bulaştığında, ondan kaynaklanan diğer suçlardan da ahlaken sorumlu olduğunu düşünmem gerekir. Morally, Mr. Holmes, no doubt you are right, but surely not in the eyes of the law. Alaken, Bay Holmes. Hiç şüphe yok ki haklısınız. Ama kesinlikle yasanın gözünde değil. A man cannot be condemned for a murder at which he was not present, and which he loathes and abhors as much as you do. Bir adam, bulunmadığı ve sizin kadar nefret ettiği bir cinayetten dolayı suçlanamaz. The instant that he heard of it, he made a complete confession to me, so filled was he with horror and remorse. Bunu duyar duymaz bana tamamen itiraf etti. Öyle bir korku ve pişmanlık içindeydi. He lost not an hour in breaking entirely with the murderer. Oh, Mr. Holmes, you must save him, you must save him. I tell you that you must save him. Cinayet işleyenle ilişkisini tamamen kesmek için bir saat bile kaybetmedi. Ah, Bay Holmes, onu kurtarmalısınız,
Onu kurtarmalısınız. Size söylüyorum, onu kurtarmalısınız. The Duke had dropped the last attempt at self-command and was pacing the room with a convulsed face and with his clenched hands raving in the air. Duke son özdenetim çabasını da kaybetmişti, kasılmış yüzüyle odada ileri geri yürüyordu. Sıkılı yumruklarıyla havada öfkeyle bağırıyordu. At last he mastered himself and sat down once more at his desk. Sonunda kendini toparladı ve tekrar masasının başına oturdu. I appreciate your conduct in coming here before you spoke to anyone else, said he. Başka kimseyle konuşmadan önce buraya gelmiş olmanızı takdir ediyorum, dedi. At least, we may take counsel how far we can minimize this hideous scandal. En azından bu korkunç skandalı ne kadar azaltabileceğimizi birlikte düşünebiliriz. Exactly, said Holmes. Kesinlikle, dedi Holmes. I think, Your Grace, that this can only be done by absolute frankness between us. Majesteleri, bunun yalnızca aramızdaki mutlak dürüstlükle yapılabileceğini düşünüyorum. I am disposed to help Your Grace to the best of my ability, but, in order to do so, I must understand to the last detail how the matter stands. Majestelerine elimden gelenin en iyisiyle yardım etmek istiyorum. Ancak bunu yapabilmem için olayın tüm ayrıntılarını anlamam gerekiyor. I realize that your words applied to Mr. James Wilder and that he is not the murderer. Sözlerinizin Bay James Wilder'a yönelik olduğunu ve onun katil olmadığını anlıyorum. No, the murderer has escaped. Hayır, katil kaçtı. Sherlock Holmes smiled demurely. Sherlock Holmes, alçak gönüllü bir şekilde gülümsedi. Your Grace can hardly have heard of any small reputation which I possess, or you would not imagine that it is so easy to escape me. Majesteleri, sahip olduğum küçük ünü pek duymamış olmalı, yoksa benden bu kadar kolay kaçılabileceğini düşünmezdiniz. Mr. Reuben Hayes was arrested at Chesterfield, on my information at 11 o'clock last night. Bay Reuben Hayes, dün gece saat 11'de Chesterfield'da, benim verdiğim bilgiyle tutuklandı. I had a telegram from the head of the local police before I left the school this morning. Bu sabah okuldan ayrılmadan önce yerel polis şefinden bir telgraf aldım. The Duke leaned back in his chair and stared with amazement at my friend. Duke, sandalyesine yaslandı ve şaşkınlıkla arkadaşıma baktı. You seem to have powers that are hardly human, said he. Neredeyse insana ait olmayan güçlere sahipmişsiniz gibi görünüyorsunuz, dedi. So Reuben Hayes is taken? I am right glad to hear it, if it will not react upon the fate of James. Yani Reuben Hayes yakalandı mı? Bunu duyduğuma çok sevindim, eğer bu durum Vames'in kaderine olumsuz etki etmeyecekse. Your secretary? Sekreteriniz mi? No, sir, my son. Hayır, efendim, oğlum. It was Holmes's turn to look astonished. Bu kez şaşırma sırası Holmes'taydı. I confess that this is entirely new to me, Your Grace. I must beg you to be more explicit. İtiraf etmeliyim ki bu benim için tamamen yeni bir bilgi, majesteleri. Daha açık olmanızı rica ediyorum. I will conceal nothing from you. I agree with you that complete frankness, however painful it may be to me, is the best policy in this desperate situation to which James's folly and jealousy have reduced us. Çaresiz duruma sürükledi ve her ne kadar bana acı verici olsa da, tam bir dürüstlük en iyi politika olacaktır. When I was a very young man, Mr. Holmes, I loved with such a love as comes only once in a lifetime. Bay Holmes, ben çok genç bir adamken, hayatta bir kez gelen bir aşkla sevmiştim. I offered the lady marriage, but she refused it on the grounds that such a match might mar my career. O kadına evlenme teklif ettim, ama böyle bir evliliğin kariyerimi bozabileceği gerekçesiyle reddetti. Had she lived, I would certainly never have married anyone else. Eğer hayatta olsaydı, kesinlikle başka biriyle asla evlenmezdim. She died, and left this one child, whom for her sake I have cherished and cared for. O öldü ve bu tek çocuğu bana bıraktı. Onun hatırına bu çocuğa göz kulak oldum ve onu büyüttüm. I could not acknowledge the paternity to the world, but I gave him the best of educations,
and since he came to manhood I have kept him near my person. Babası olduğumu dünyaya açıklayamazdım. Ama ona en iyi eğitimi verdim ve yetişkinliğe eriştiğinden beri onu yanımda tuttum. He surmised my secret, and has presumed ever since upon the claim which he has upon me, and upon his power of provoking a scandal which would be abhorrent to me. Sırrımı tahmin etti ve o zamandan beri bana karşı bu iddiasını ve beni dehşete düşürecek bir skandal çıkarma gücünü kullandı. His presence had something to do with the unhappy issue of my marriage. Onun varlığı, evliliğimin mutsuz sonuçlanmasında bir rol oynadı. Above all, he hated my young legitimate heir from the first with a persistent hatred. Her şeyden önemlisi, en başından beri genç meşru varisime sürekli bir nefretle yaklaştı. You may well ask me why, under these circumstances, I still kept James under my roof. Bu koşullarda neden hala Vames'i evimde tuttuğumu sorabilirsiniz. I answer that it was because I could see his mother's face in his, and that for her dear sake there was no end to my long suffering. Bunun cevabı şudur ki, onun yüzünde annesinin yüzünü görebiliyordum ve onun hatırına. Çektiğim uzun acıların bir sonu yoktu. All her pretty ways too, there was not one of them which he could not suggest and bring back to my memory. Onun tüm güzel huyları da, hiçbiri yoktu ki bana hatırlatmasın ve hafızama getirmesin. I could not send him away. Onu uzaklaştıramadım. But I feared so much lest he should do Arthur, that is, Lord Salter, a mischief, that I dispatched him for safety to Dr. Huxtable's school. Ama Arthur'a, yani Lord Salter'e, bir kötülük yapmasından çok korktuğum için onu güvenlik amacıyla Doktor Huxtable'ın okuluna gönderdim. James came into contact with this fellow Hayes, because the man was a tenant of mine, and James acted as agent. James, bu adam Hayes ile temas kurdu. Çünkü o benim kiracım ve James de vekil olarak hareket ediyordu. The fellow was a rascal from the beginning, but, in some extraordinary way, James became intimate with him. He had always a taste for low company. Adam en başından beri bir serseriydi. Ama James onunla olağanüstü bir şekilde yakınlaştı. James her zaman düşük seviye insanlara ilgi duyardı. When James determined to kidnap Lord Salter, it was of this man's service that he availed himself. James, Lord Salter'e kaçırmaya karar verdiğinde, bu adamın hizmetlerinden faydalandı. You remember that I wrote to Arthur upon that last day. Well, James opened the letter and inserted a note asking Arthur to meet him in a little wood called the Ragged Shaw, which is near to the school. O son gün Arthur'a yazdığımı hatırlıyorsunuz. James mektubu açtı ve Arthur'dan okulun yakınında bulunan Ragged Shaw adlı küçük bir ormanda buluşmasını isteyen bir not ekledi. He used the Duchess's name and in that way got the boy to come. Düşesin adını kullandı ve bu şekilde çocuğun gelmesini sağladı. That evening James bicycled over. I am telling you what he has himself confessed to me, and he told Arthur, whom he met in the wood, that his mother longed to see him, that she was awaiting him on the moor, and that if he would come back into the wood at midnight he would find a man with a horse, who would take him to her. O akşam James bisikletiyle oraya gitti. Bana itiraf ettiğini size söylüyorum. Ve ormanda buluştuğu Arthur'a annesinin onu çok özlediğini, çayırda onu beklediğini ve gece yarısı tekrar ormana gelirse bir atlı adamın onu annesine götüreceğini söyledi. Poor Arthur fell into the trap. He came to the appointment and found this fellow Hayes with a led pony. Arthur mounted and they set off together. Zavallı Arthur tuzağa düştü. Buluşmaya geldi ve bu adam Hayes'i bir midilliyle buldu. Arthur bindi ve birlikte yola çıktılar. It appears, though this James only heard yesterday, that they were pursued, that Hayes struck the pursuer with his stick, and that the man died of his injuries. Görünüşe göre, James bunu yalnızca dün öğrendi, takip edilmişler, Hayes sopasıyla takipçiye vurmuş ve adam yaralarından dolayı ölmüş. Hayes brought Arthur to his public house, the Fighting Cock, where he was confined in an upper room, under the care of Mrs. Hayes, who is a kindly woman, but entirely under the control of her brutal husband. Hayes, Arthur'u Fighting Cock adlı hanına götürdü, burada üst kattaki bir odada,
kibar ama zalim kocasının kontrolü altında olan Bayan Hayes'in gözetiminde tutuldu. Well, Mr. Holmes, that was the state of affairs when I first saw you 2 days ago. I had no more idea of the truth than you. Peki Bay Holmes, 2 gün önce sizi ilk gördüğümde durum buydu. Gerçek hakkında sizin kadar bilgim yoktu. You will ask me what was James's motive in doing such a deed. Vames'in böyle bir şey yapmasının sebebini soracaksınız. I answer that there was a great deal which was unreasoning and fanatical in the hatred which he bore my heir. Cevabım, varisime duyduğu nefretin oldukça mantıksız ve fanatik olduğudur. In his view, he should himself have been heir of all my estates, and he deeply resented those social laws which made it impossible. Onun görüşüne göre kendisi tüm mülklerimin varisi olmalıydı ve bunu imkansız kılan toplumsal yasalara derin bir öfke besliyordu. At the same time, he had a definite motive also. He was eager that I should break the entail, and he was of opinion that it lay in my power to do so. Aynı zamanda kesin bir amacı da vardı. Mülkün devrini bozmam için hevesliydi ve bunu yapma gücünün bende olduğuna inanıyordu. He intended to make a bargain with me, to restore Arthur if I would break the entail, and so make it possible for the estate to be left to him by will. Arthur'u bana geri vermek için bir pazarlık yapmayı planlıyordu. Eğer mülk devrini bozarsam, mülkün ona miras kalmasını mümkün kılacak bir düzenleme yapılacaktı. He knew well that I should never willingly invoke the aid of the police against him. Polisin yardımını ona karşı isteyerek çağırmayacağımı çok iyi biliyordu. I say that he would have proposed such a bargain to me, but he did not actually do so, for events moved too quickly for him, and he had not time to put his plans into practice. Bu pazarlığı bana önereceğini söylüyorum. Ancak bunu gerçekleştiremedi, çünkü olaylar onun için çok hızlı gelişti ve planlarını uygulayacak vakti olmadı. What brought all his wicked scheme to wreck was your discovery of this man Heidegger's dead body. Tüm bu kötü planlarını altüst eden şey, bu adam Heidegger'in cesedini keşfetmeniz oldu. James was seized with horror at the news. It came to us yesterday as we sat together in this study. James haberi duyduğunda dehşete kapıldı. Dün bu çalışma odasında birlikte otururken haber geldi. Huxtable had sent a telegram. Doktor, Huytable bir telgraf göndermişti. James was so overwhelmed with grief and agitation that my suspicions, which had never been entirely absent, rose instantly to a certainty, and I taxed him with the deed. James o kadar büyük bir keder ve huzursuzlukla sarsıldı ki, hiçbir zaman tamamen kaybolmamış olan şüphelerim anında kesinliğe dönüştü ve onu bu suçla itham ettim. He made a complete voluntary confession. Tamamen gönüllü bir itirafta bulundu. Then he implored me to keep his secret for 3 days longer, so as to give his wretched accomplice a chance of saving his guilty life. Daha sonra sefil suç ortağına suçlu hayatını kurtarmak için bir şans vermem için sırrını 3 gün daha saklamam için yalvardı. I yielded, as I have always yielded, to his prayers, and instantly James hurried off to the fighting cock to warn Hayes and give him the means of flight. Her zaman olduğu gibi dualarına boyun eğdim ve James derhal Hayes'i uyarmak ve kaçış için gerekenleri vermek üzere Fighting Cock'a aceleyle gitti. I could not go there by daylight without provoking comment, but as soon as night fell I hurried off to see my dear Arthur. Gündüz oraya gidip dikkat çekmeden bunu yapamazdım. Ama gece çöker çökmez sevgili Arthur'u görmek için acele ettim. I found him safe and well, but horrified beyond expression by the dreadful deed he had witnessed. Onu sağ ve iyi buldum, ama tanık olduğu korkunç olay yüzünden ifadesiz bir dehşete kapılmıştı. In deference to my promise, and much against my will, I consented to leave him there for 3 days, under the charge of Mrs. Hayes. Verdiğim söz gereği ve istemeyerek de olsa, onu 3 gün boyunca Bayan Hayes'in gözetiminde orada bırakmayı kabul ettim. Since it was evident that it was impossible to inform the police where he was without telling them also who was the murderer. Çünkü onu polise bildirmeden katilin kim olduğunu açıklamanın imkansız olduğu ortadaydı.
and I could not see how that murderer could be punished without ruin to my unfortunate James. Ve bu katilin, talihsizce Mesimi mahvetmeden nasıl cezalandırılabileceğini göremiyordum. You asked for frankness, Mr. Holmes, and I have taken you at your word, for I have now told you everything without an attempt at circumlocution or concealment. Açıklık istediniz, Bay Holmes, ve sözünüzü tuttum. Çünkü size hiçbir dolambaç ya da gizleme çabası olmadan her şeyi anlattım. Do you in turn be as frank with me? Siz de benimle aynı açıklıkta olun. I will, said Holmes. In the first place, Your Grace, I am bound to tell you that you have placed yourself in a most serious position in the eyes of the law. Olacağım, dedi Holmes. Öncelikle, majesteleri, size yasalar karşısında kendinizi son derece ciddi bir duruma soktuğunuzu söylemek zorundayım. You have condoned a felony, and you have aided the escape of a murderer, for I cannot doubt that any money which was taken by James Wilder to aid his accomplice in his flight came from your Grace's purse. Bir suçu affettiniz ve bir katilin kaçışına yardım ettiniz, çünkü James Wilder'ın suç ortağına kaçışında yardım etmek için aldığı paranın sizin cebinizden çıktığından şüphem yok. The Duke bowed his assent. Duke kabul ettiğini belli ederek başını eğdi. This is, indeed, a most serious matter. Bu, gerçekten çok ciddi bir mesele. Even more culpable in my opinion, Your Grace, is your attitude towards your younger son. You leave him in this den for 3 days. Bana göre, majesteleri, daha da suçlu olduğunuz nokta, küçük oğlunuza karşı olan tavrınızdır. Onu bu bataklıkta 3 gün boyunca bırakıyorsunuz. Under solemn promises, kutsal sözler altında. What are promises to such people as these? You have no guarantee that he will not be spirited away again. Bu insanlar için sözler nedir ki? Tekrar kaçırılmayacağına dair hiçbir garantiniz yok. To humor your guilty elder son, you have exposed your innocent younger son to imminent and unnecessary danger. It was a most unjustifiable action. Suçlu büyük oğlunuzu memnun etmek için masum küçük oğlunuzu yakın ve gereksiz bir tehlikeye attınız. Bu, son derece haksız bir eylemdi. The proud Lord of Holderness was not accustomed to be so rated in his own ducal hall. Holderness'in gururlu lordu, kendi dük sarayında böyle azar işitmeye alışık değildi. The blood flushed into his high forehead, but his conscience held him dumb. Yüksek alnı kızardı, ama vicdanı onu sessiz tuttu. I will help you, but on one condition only. It is that you ring for the footman and let me give such orders as I like. Size yardım edeceğim, ama tek bir şartla. O da uşağı çağırmanız ve istediğim emirleri vermeme izin vermeniz. Without a word, the Duke pressed the electric bell. A servant entered. Bir kelime etmeden, Duke elektrik zilini çaldı. Bir hizmetçi içeri girdi. You will be glad to hear, said Holmes, that your young master is found. It is the Duke's desire that the carriage shall go at once to the Fighting Cock Inn to bring Lord Salter home. Genç efendinizin bulunduğunu duymaktan memnun olacaksınız, dedi Holmes. Duke'ün isteği, Lord Salter'e eve getirmek için arabayı hemen Fighting Cock Hanı'na göndermektir. The end. Thank you for listening. Please don't forget to subscribe.